Erkek arkadaşım beni aldattığı için içkimi içiyordum. 1 milyon, oğlumdan uzak dur. Zengin evliliği. Uygun eşler aranır. Senin gibi sefil bir kadın. Oğluma layık değilsin. Daha da fazlası. Benimki ailemin kapısından geçmeye layık değilsin. Teyze, biz gerçekten birbirimizi seviyoruz. Bana bir şans verir misiniz? Olur mu? Senin gibi alt tabakadan bir ailenin kızı. Şayang'ın gerçek sevgisine layık mı? Madem iyiliği kötülükle karşılıyorsun, seni sıkılınca. Yenisini bulacak zaten. Ben ve Şayan gerçekten birbirimizi seviyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Erkek arkadaşım gitti, ilk seferinde sarhoşken. Bir beyefendiye verildi. Vay! Benim gibi biri, sarhoşken bile bu kadar iyi seçim yapabiliyor. Hem de soğuk ve mesafeli bir tip. O bu. Sen manyak mısın? İlk öpücüğüm. Karşılaştığımıza göre ona borçlu olduğum her şeyi ödeyeyim. Ne kadar istediğini kendin söyle. Ne verirsen ver. 500.000, onun hayatımı kurtarma borcunu ödemeye yeter sanırım. Bu ne demek şimdi? Az mı buldun? Kartımda daha var 00. 1200 yeter mi? Daha fazlası yok. Beni ne sanıyorsun? Bara gidip rengarenk giyinmiş. Ya erkek model ya da erkek eskort. Ne numarası yapıyorsun? Kendine profil çizmeye çalışma. Fiyatı artırmak için mi? 1200 sadece. Bütün gece uğraştığın için veriyorum. Tekniğin de kötü, dudaklarımı da ısırdın. Gözlerini kapat. Gerek yok. Dün gece görülmesi gereken her şey görüldü. Pis herif, parayı aldın diye bu tavır mı? Bir dahaki sefere kesin kötü yorum yaparım. Bir dahaki sefe mi var? Rüyanda görürsün. Bu kadın ilginçmiş. Parayı verdim, aramız temiz. Bir daha karşılaşırsak, tanımıyoruz say. Benimle yattın. Biraz para atıp hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaksın? Gerçekten beni satılık mı sandın? Patron onun doğum kontrol haplarını vitamin B ile değiştirdi. Anladım. Bu doğum kontrol hapı neden bu kadar acı? Yo, açıklamamı dinle. Kırlı ellerini çek. Sadece tüm erkeklerin yapabileceği bir hata yaptım. Ama seni seviyorum. Yeter. Eğer beni rahatsız etmeye devam edersen, tüm okula anlatacağım. Yaptığın o berbat şeyleri. Yuyu. Lütfen Şayang'ı dövme. Şayang sen benim. Hepsi benim hatam. Döveceksen beni döv. Yuyu. Acıklı oyunlar oynamayı seviyorsun. Gerçekten vursam hoşuna gitmez. Eğer onunla yatmayı reddetmeseydin, o böyle olmazdı. Suçlayacaksan sadece kendini suçla. Oyun oynamayı bırak, onu terk ettiğim için mutlusun değil mi?
Ama çok sevinme, bir kez aldatabildiyse. Binlerce kez yapar. Umarım o zaman üçüncü, dördüncü sevgililer. Kapına geldiğinde. Hala onu koruyorsun. Şayan hakkında konuşmaya utanmıyor musun? Dün gece başka bir erkekle takıldın değil mi? Bunu nasıl yapabilirsin? 4 yıl seni bekledim. Ben bile bekleyemedim. Sen. Başka bir erkeğe verdin. Sen aldatabiliyorsan ben neden yapamayayım? Ayrıldıktan sonra para verip erkek buldum. Para verip. Üstelik erkek model buldum. Evet, para verip erkek model buldum. Sana vermeyeceğim. Tamam, sen bu kadınsın. Gözüm kör olmuş. Nasıl? Dün geceki model iyi miydi? Bu benim, senin için özenle seçtiğim. Dün geceki olayı sen mi yaptın? Yoksa nasıl seni? Şayang'la tamamen ayırabilirdim. O zaman yine de teşekkür ederim. O pislik erkeği. Artık beni rahatsız etmeyecek. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş. İstediğin erkek benim gözümde bir çöp. Sen layık değilsin. Ben Şayang'la birlikte olduğumda. Pişman olmayı bekle. İçki belası, uyudum, üstüne 1000 liradan fazla kaybettim. Bir daha bara gidersem köpek olayım. İkinci VIP oda. Hemen götürün. Bu şişe şarap 1 milyon. Dikkatli ol. Bir milyona altın mı içiyoruz? Bilmiyorum. Bu gece yine o. İlginç kadınla karşılaşacak mıyım? Demek oymuş. İyi ki beni fark etmedi. Bir beyefendi 1 milyonluk şarap içiyor. Bu ne alem? Şarap göndermeni söyledim. Burada tembellik yapıyorsun. Yarı zamanla işte böyle mi oyalanıyorsun? Müdür, yine de başkasını gönderin. Acele et, misafiri bekletme. Beyefendi, şarabınız. Maske takıyor, beni tanıyamaz herhalde. Bu vücut. Neden bu kadar tanıdık geliyor? Bu vücut. Neden bu kadar tanıdık geliyor? Dün geceki kadın hakkında haber var. Yeoyo, 21 yaşında, üniversite son sınıf öğrencisi. Dersleri iyi, erkek arkadaşıyla ayrıldığı için. Sarhoş olana kadar içmiş, eski erkek arkadaşı, senin o. Başarısız Yenin Lisaoyanka. Şimdilik bu kadar. Yani dün gece olanlar gerçekten sadece bir tesadüfmüş. Tamam, anladım. Derinlemesine araştırmaya devam et. Beyefendi beyefendidir, telefonla bile insanlarla iletişim kuruyor. Derinlemesine araştır. Şarabı aç. Tamam. Çok tanıdık bir koku. Beni tanıdı mı acaba? 1 milyon. Burada ne oyalanıyorsun? Bir şişe şarabı bir gecede açıyorsun. Hemen. Bir de dudaklarımı ısırmış. Kesinlikle o. Daha önce görüşmüştük. Beni tanıdı. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Dokunma hissi neden giderek garipleşiyor? Ne? Bu müşteriden avantaj sağlamak sayılır mı? Beyefendi beyefendidir, çok rahat.
Ne? Beni az önce tahrik ettin. Şimdi de duvara mı yaslamak istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Beyefendi, şarabınız. Kızım, bizimle birkaç kadeh içer misin? Vücudun çok güzel. Bakayım sen nasıl birisin? Bir bakayım. Abla. Yimingyu Island. Çok zengin olduğunu söylemiştin. Nasıl ablan böyle bir yerde çalışıyor? Abla, babama yarı zamanlı işte çalışıyorum demiştin. Böyle bir yerde mi çalışıyorsun? Utanmıyor musun? Ben sadece burada çalışıyorum. Çalışıyorum. Böyle yerlerdeki kadınlar, para verildiğinde her şeyi yapar. Öyle mi? O zaman bana ne kadar para verebilirsin? Ben, Paran yok, üstelik sık sık paramı çalıyorsun. Yemingyu, yine paramı mı çaldın? çalmak da ne demek? Sen benim ablam değil misin? Paramdan harcamamda ne sakınca var? Tam da bir telefon alacaktım. O benim okul parasıydı. Yarı zamanlı çalışıp para kazanabilirsin. Kendi okul paranı kendin kazan. Okul parasıymış. Hayır, ben. Demek sahte bir zengin çocuğuymuşsun. Her seferinde hesap ödeme zamanı. Tuvalete gidiyormuşsun. Dolandırıcı. Bundan sonra dışarı çıkarken seni götürmeyeceğim. Küçük bey, beni iftira atıyor. Ona inanmayın. Seni dışarı çıkarmamı istiyorsan, peki. Ablanın benimle biraz eğlenmesine izin ver. Tamam, nasıl istersen öyle olsun. Yemingyu, kendinin. Ne dediğinin farkında mısın? Böyle bir yere kendin geldin, başına geleni hak ettin. Kardeşin gerçekten çok kötü biri. Küçük bey seni güzelce şımartacak. Babam, bu şirketinin üst düzey yöneticisi, milyonlarca varlığı var. Benimle olursan zarar etmezsin. Kadın, yüz vermeye çalışıyorum ama yüzünü mü bulamıyorsun? Sen kim oluyorsun? Beni kurtarmaya geleceğini hiç düşünmezdim. İyi misin? İyiyim. İnanmıyorum. Sen de kimsin? Babamın kim olduğunu biliyor musun? Babam Huo şirketinin müdürü. Benim işimi bozmaya cesaretin mi var? Defol. Ne yapıyorsun? Seni muayene ettireceğim. Bütün gece diz çöküp içki servisi yaptın, dizlerin yara oldu. Uslu uslu arabaya dön ve ilaçlarını sür. Bırak beni. Sen bir züppe değil misin? Ne olduğunu sanıyorsun? Bu senin kararın değil. Çok güzel. Beğendin mi? Eğer beğendiysen, onu sök ve eve götür, güzelce seyret. Kim ister ki? Ama sen bir züppe değil misin? 1 milyonluk içkiler içiyor, 10 milyonluk arabalar kullanıyorsun. Yoksa Kim olduğumu tahmin edebiliyor musun? ücretlerin çok mu yüksek? En üst düzey bir züppe misin?
Şimdi anladım. Peşimi bırakmamanın sebebi benden borç istemekmiş. Gerçekten de onun zekasını fazla abartmışım. idare eder. Sadece bir dakikada milyonlarca kazanıyor. Ama beni yakalamanın bir faydası yok, tanıdığım insanlar arasında. En fakir benim. O zaman Bedelini bedeninle öde. Senin gibi kendimi satmayacağım. madem bu kadar gururlusun, o zaman bir daha seni barda görmeyeyim. Bana karışmaya hakkın ne? Seni barda her gördüğümde okuluna haber vereceğim. Sanırım okulunda bursları. Sık sık barlara giden bir öğrenciye vermez. Barda çalışıyor olsan bile bursunu kaybetmek istemezsin. Bursunu kaybetmek istemezsin. Beni araştırmışsın. Ne tür bir oyun peşindesin? Patron geldi. Bugün söylediklerimi unutma. Bu benim kartım. İhtiyacın olursa benimle iletişime geç. Boswo, bu Huo Şirketler Grubu'nun tasarımcı asistanı mülakat listesi. Bir göz atmak ister misiniz? Böyle küçük işlerde siz en iyisini seçin. Tamam. Bir beyefendi milyonluk şaraplar içiyor, özel asistanı var. Ve bana sıkıntım olursa aramamı söyledi. Yoksa o bir pezevenk mi? Beni batırmak istiyor, kesin böyle. Huo Şirketler Grubu'nun mülakat listesine alındığımı öğrendim. Bu, A şehrinin en büyük holdingi. İyi bir mülakat yapıp düzgün bir iş bulmalıyım. Böylece barlara gitmek zorunda kalmam. Bir daha böyle bir beyefendiyle karşılaşmam. Yo, kesinlikle Huo Şirketler Grubu'na girebilirsin. Ve adım adım bir tasarımcı olabilirsin. Bu araba o beyefendinin arabasıyla aynı, yoksa o da. Huo Şirketler Grubu'nda mı çalışıyor? Gerçekten onun arabasıymış, neyse. Neyse, Huo Şirketler Grubu o kadar büyük ki karşılaşmayız. Üstelik bu arabanın gerçekten ona ait olduğunu kim bilebilir? Belki de kiralıktır. Hey, Boss Huo'nun arabasına. Demek ki bir tane daha. Boss Huo'nun peşinde koşan bir stajyer. Kül kedisi prenses olmak istiyor. Girin. İyi günler, mülakatçılar. Ben Yuyoyo. Prestijli bir üniversitenin son sınıf öğrencisiyim. Notlarım iyi. Birçok kez burs aldım. Değil mi? Evet, Mülakatçının sorusunu cevaplarken hitap bile kullanmıyorsun. Görünüşe göre beni hiçe sayıyorsun. hasta mısın? Burada kusur arıyorsun. Tamam mülakatçı. Prestijli bir okuldan mezun olup iyi notlar aldın diye gururlanacak bir şey yok. Bunlar benim gözümde hiçbir değer taşımıyor. Li tasarımı, onun genel koşulları. Ama bu parti en iyisi. Ailenizin gücü ve nüfuzu olsa bile. Burada Huo şirketi için eleman aranıyor. Yine de fazla ileri gitmeyelim. Fazla mı ileri gittim? Bu mülakat zaten benim asistanımı seçmek için. Son karar yetkisi bende. Sen. Mülakatçı olarak beni reddedebilirsin. Ama beni aşağılama hakkın yok. Senin gibi üniversiteliler her yıl bir sürü çıkıyor. Huo şirketi dünyanın en iyi şirketlerinden biri. Kaç insan kafasını patlatıp içeri girmek istiyor. Senin gibi yetenekli ama bağlantısız, dayanağı olmayan üniversiteliler. Seni aşağılasam ne yapabilirsin ki?
Yani bu mülakatı geçmeme izin vermeyeceksin, öyle mi? Eğer şimdi önümde diz çöküp yalvarırsan, belki. Sana bir şans verebilirim. Bana su vererek beni memnun edebileceğini mi sandın? Diz çökmemi söylemiştin. Nerede hata yaptığımı bilmiyorum ama bana taktın. Ama madem taktın, o zaman sonuna kadar tak. Bana su mu atıyorsun? Attım bile, hala atar mıyım diye soruyorsun. Bu hayatta Huo şirketine girmeyi aklından bile geçirme. Eğer Ho şirketinin mülakatçıları hep senin gibiyse, o zaman bu Ho şirketine girmemek daha iyi. Patron Hua. Yeoyo, o bile başvurmuş. Ona haber ver, mülakatı geçti. Tamam. Az önce gördüm. Mülakatçıya su attın. Harikaydı. Sen, Benim adım Çenanan. Huo şirketinde tasarımcı asistanıyım. Ho şirketinden misin? O zaman biliyor musun? Az önceki mülakatçı neden bana taktı? Tabii ki biliyorum. Onun adı Lisa, zengin bir ailenin kızı. Huo şirketinde tasarımcı olmasının tek nedeni. Şirketimizin genel müdürü Huan Shao. Ama onunla ilgilenmiyor. Bu yüzden biraz psikolojisi bozuk. Şirketteki her kıza eşit derecede düşmanlık besliyor. Zorla bir fırsat buldum ama karşıma böyle bir mülakatçı çıktı. Görünüşe göre bu hayatta Ho şirketine girecek şansım yok. Ne yapmak istiyorsun? Mülakatı geçtin. Ne? Mülakatı geçtin. Ne? Böyle bile mülakatı geçtim. Acaba bana İntikam mı almak istiyor? Sinun özel asistanı bile onu tutmamı söyledi. Belki de şimdiden Boss Huo'yu baştan çıkarmıştır. Bu kadının numaraları gerçekten etkili. Kesinlikle şirkette. Kalmasına izin veremem. Kontratı imzaladıktan sonra eve gidebilirsin. Ben haber verinceye kadar bekleyip sonra işe başlarsın. Görünüşe göre aşkta kaybeden işte kazanıyor. Ho şirketine böyle bile girebileceğimi hiç düşünmemiştim. Kızım, gerçekten kaderimiz birbirine bağlı. Abla, sen Huo şirketinde ne arıyorsun? Yemingyu, böyle tiplerle takılmayı bırak. Ben ne tipim ki? Kızım, görünüşe göre. Sıradan bir çalışansın. Babam ise Huo şirketinin müdürüdür. Eğer beni iyi ağırlarsan, babama seni terfi ettirmesini söyleyebilirim. Abla, zaten barlarda satıyorsun. Wang Shao ile birlikte olsan ne olur? Wang Shao seni terfi bile ettirebilir. Bana abla deme, senin gibi bir piç kardeşin yok. Ben Yimingyu. Eğer ablanı bana verirsen, bu paralar senin olacak. Teşekkürler Wang Shao. Teşekkürler Wang Shao. Abla, beni zor durumda bırakma, elimde. Dün gece barda birine sarılıp. Sonra arabada seviştiğinin kanıtı var. Beni mi tehdit ediyorsun? Kendini bu kadar üstün görmesen seni tehdit etmezdim. Zaten barlarda satıyorsun. Bir kere daha satman neyi değiştirir ki? Kızım, senin bu işleri yaptığının. O şirketindekiler tarafından bilinmesini istemezsin herhalde. Bu videoyu yayınlarsam, senin bu işleri yaptığın herkes tarafından bilinecek. Şerefsiz karı, yüz vermeye değmezsin. Wang Sa. Şerefsiz karı, beni bekle. Şimdi seni rezil edip Huo şirketinden kovduracağım. Wang Sa. Ne oldu? Alo baba, sen bu dahiyane işinde. Boss Huo'nun arabada sevişme videosunu şirket grubuna atmışsın. Beni mahvedeceksin. Boss Huo. Hemen evine git ve iyice düşün. Eğer işimi kaybetmeme sebep olursan, seni affetmem. Wang Sa. O felç geçirdi. Tüh, hak etti. Kötülük eden kötülük bulur.
Bank müdüre işten çıkarma mektubu gönderin. Tamam. Ama bu bayan Y'nin ne gibi bir çekiciliği var? Sizi bu kadar bekletebilen patron Huo? Siz hiç beklemeyen birisiniz. Fark ettim ki o diğer kadınlardan farklı. Bakalım. Ne kadar farklıymış. Farklı. Söyle, insan mı önemli para mı? Patron Huo, hala kızgın mısınız? Babanız para için sizi ve annenizi terk etti. Damat olmak için mi? Evet. Bu yüzden merak ediyorum. Ye Yuyo'nun gözünde. Para mı önemli, yoksa gurur mu? Git. Onunla biraz sürtüşme yaşa, ona bir iyilik yaptığına göre. Biraz da faiz almanın zamanı geldi. Tamam. Özür dilerim, fren yapamadım. Ne kadar istiyorsunuz? Nasıl sen olabilirsin? Görünüşe göre hoş şirketine girmek tüm şansımı tüketmiş. Arabama çarptın. Bu arabada en ufak bir çizik bile 10 binlerce liraya mal olur. Biliyor musun? Peki ne yapmak istiyorsun? Ne dersin? Yoksa bu kaza onun bilinçli olarak yaptığı bir şey mi? Beni takip mi ediyorsun? Nasıl bildin? Demek ki bu yolla beni zorlamaya çalışıyor. Onun gibi vücudumu satmaya, bu fikrinden vazgeç. Asla kabul etmem. Daha bir şey söylemedim ki. Senin gibi bir pezevenkten ne beklenir ki? Para için beni de senin gibi vücudumu satmaya zorlamaktan başka. Vücudumu satmaya. Demek yanlış anlamış. Evet. Peki kabul eder misin? Sadece kabul et. Hem para ödemene gerek kalmaz, hem de sana büyük bir miktar verebilirim. Yeyuyor olarak açlıktan ölürüm. Ama böyle bir şey yapmam. 1 milyon. On milyon. 100 milyon. Paramı istemeyebilirsin ama araba tamir parası ne olacak? Başlayalım. Zaten daha önce birbirimizi çıplak görmüştük. Utanmana gerek yok. Hadi. Çabuk gel. Emin misin, bu 10 şartı yerine getirirsem? Para ödemek zorunda kalmayacağım. Aynen öyle. Başla bakalım. Ne kadar profesyonel olduğunu göreyim. Çok oturuyorsun. Önce kaslarını gevşeteyim. Dolandırmaya kalkıştın. Ah, acıyor. Kendin dedin, kurallara uymayacağım diye. Şimdi durursan bu da bir şart sayılır. Sen ne yapıyorsun? Ben dövüş sanatları biliyorum. Dövüş sanatları mı? Madem dövüş sanatları biliyorsun, o zaman neden? Taciz edildiğinde elini kaldırmadın. Yoksa benim kahramanlık yapmamı mı bekliyordun? Ah, kendini beğenmiş. Ödeyecek param yoktu o zaman. O an üzerindeki bütün param. Servis ücreti olarak sana gitti, ödeyecek para kalmadı. Param olsaydı seni çoktan dövmüştüm. Sen de biliyorsun ki, para olsaydı, ezilmezdim. O zaman neden paramı reddettin? Bu dünyada 100 milyonu reddedebilen insan sayısı çok azdır. Abi bir bak kendine, 100 milyon verecek gibi mi görünüyorsun? Milyonluk araba kullanıp 100 binlik şarap içince. Kendini patron mu sanıyorsun? Sanma ki bilmiyorum, senin gibi zengin çocukları. Hep gösteriş yapıp kendini yüceltmeye çalışır.
Eğer gerçekten 100 milyon verebilseydim, benimle evlenir miydin? Hayır. En fazla elini sürersin. Neden? Beceriksizsin bir kere, üstelik temiz değilsin. Elini sürmen bile benim için çok fazla. Temiz olmadığımı mı söylüyorsun? Evet, takıntılarım var. Zengin çocuklarıyla birlikte olamam. Ama vücudun hiçbir zaman bana hayır demedi. Üstelik o gece. İlk adımı sen atmıştın. Ben sarhoştum o zaman. Eğer devam etmeyeceksen, ben gidiyorum o zaman. Şu anahtarı ver. Araba anahtarlarını şimdilik bana ver. 10 şartı yerine getirdiğinde geri vereceğim. Peki ya bu süreçte işe gidip gelmek ne olacak? Seni alır getiririm. Önce geri dön. Birazdan seni alırım. Tamam. Alo, Cheyenne. Az önce Yeo'yu gördüm. Bir Rolls-Royce'den indi. Defol git buradan serseri. Benim Ji Xiaoyang. Defol. Buraya ne yapmaya geldin? Yeo, birisi seni mi finanse ediyor? Finanse mi? Aptal rolü yapma. Lin mi senin Burr Rolls-Royce'den indiğini gördü. Bana bir açıklama borçlu değil misin? Eski erkek arkadaşıma açıklama yapma zorunluluğum yok. Bugün kiminle nereye gittiğini söyle bana. Bırak beni. Cheyenne, sana söylemeye cesaret edemedim. Yuyoyo her gece bara gidiyor. Hep para kazanmaya gittiğini sanıyordum. Meğerse seni birkaç kez aldatmış. Ne? Lin mi? Aramızı bozmaya çalışma. Böyle bir adamı istemiyorum. Eğer sen seviyorsan. Onu kendine hazine gibi sakla. Önüme getirip beni tiksindirme. Aramızı bozduğunu söylüyorsun. Peki bana açıkla. Şu an suçluluk duyuyormuşsun gibi görünüyorsun. Sana açıklama yapmaya bile üşeniyorum. Bunu hak etmiyorsun. Yeo, eğer bana açıklama yaparsan, o adamlarla hiçbir ilişkin olmadığını söylersen, yine de sana bir şans verebilir, yeniden birlikte olabiliriz. Biliyorsun. Seni seviyorum. Bana dokunma. Sevgin de senin gibi iğrenç. Yuyu. Cheyenne'a nasıl böyle söylersin? Kendin temiz misin ki? Her gece bara gidiyorsun. İhanet ettin. Şimdi de onu küçümsüyorsun. Cheyenne, merak etme. Eğer Yuyo'yu seviyorsan, ben çekilebilirim. Oyunculuk oynamaya doyamadın mı? Bu kadar oyun seviyorsun. Neden kısa film çekmiyorsun? Yeter Yeo. Sadece bilmek istiyorum. Gerçekten aldatıyor musun? Bilmek mi istiyorsun? Evet, ben aldattım. Sen Lin Mi ile her seviştiğinde. Ben de paralı erkekler buluyordum. Şimdi gidebilir miyiz? Ne? Sen. Sen 300'den fazla kez aldatmışsın. Neden? Paralı erkekleri tercih ediyorsun ama bana dokunmama izin vermiyorsun. Çünkü beceremiyorsun. Bu iftira. Tarayıcı geçmişini gördüm. Ben yani bu senin paralı erkek. Aramanın nedeni mi? Evet, seninle 3 yıldır birlikteyim. Ama onunla bir gece bile eğlenmedim. Şimdi memnun musun? Memnunsan, onunla birlikte defolup gidebilirsin. Hemen defol. Seni alçak kadın. Bana vurmaya cesaretin mi var? Üçüncü amca. Kadına el kaldırmak. Ki ailesinin erkekleri işte bu kadar. O önce aldattı. Ben hata yapmadım. Artık benim kadınım. Aranızdaki doğru yanlışları umursamıyorum. Şimdi ona bir kez dokunmaya cesaret edersen.
Bu senin hatan olur. Defol. Kimsenin kadınmış. O zaman şimdi onu geri çağırayım. Hayır, hayır. Ama neden sana amca diyor? Uzak akraba, aslında yaş farkı da çok değil. Ailemizdeki nesil ondan daha büyük. Gerçekten. Bu arada, az önce seni duydum galiba. Onunla 3 yıldır birliktesin ama. Benimle bir gece bile eğlenmedin. Yeniden hatırlatmama gerek var mı? Uyumam lazım. Önce sen git. Git, git. Hey sen. Gerçekten yüzüne bile bakmıyor. Yeo, biraz ağırbaşlı ol. Ona aşık olma. O sadece bir paralı erkek. Onunla birlikte olmanın sonu yok. Kesin beni de batırmak istiyor. Paralı erkeklerden uzak dur. Boswo, kahvaltı etmediniz herhalde. Size özel hazırladım. Merak etmeyin. El becerim iyidir. Beğenirseniz, her gün sizin için yapabilirim. El becerisi iyi. O zaman mutfağa geç. Bu kim ya? Patron Huo'nun asansörüne oturmaya cesaret etmiş. Önemli olan bu mu? Sadece oturmakla kalmamış, engellemeye de kalkmış. Görünüşe göre şirketimizden biri eksilecek. Daha ilk iş gününde sabırsızlanıyor. Patron Huo'ya yanaşmaya mı çalışıyor? Seni tutmamakta haklıymışız. Özür dilerim, özür dilerim. Evde bir hafta bekledim. Sonunda işe başlama haberini aldım. Nasıl sen olabilirsin? Bir haftadır evde mi bekliyordun? Nasıl oldu da daha yeni çıktım onunla karşılaştım? Kendini bu kadar süre evde kapattın. Şimdi de kendini ona mı sunuyorsun? Ne? İtiraf edip kaçıyor musun? Kim kime itiraf edip kaçırıyormuş? Ben işe başlama haberini bekliyordum. Sen bir beyefendi olarak Ho şirketine nasıl sızdın? Bu Ho şirketi mi? Soyadın Huo mu? Sonunda anladın mı? Yani torpil ile girdin, tahminim doğru mu? Yine de onu fazla abartmışım. Şaşılacak bir şey yok, ki Şayan gibi. Zengin bir ailenin çocuğu bile sana amca diyor. Demek ki sen büyük bir ailedensin. Ama Huo ailesi bu kadar ünlü bir aileyken, içlerinden bir beyefendi çıkmış. Sen gerçekten Huo ailesinin yüz karasısın. Torpil olduğumu biliyorsun da hala benimle böyle dalga mı geçiyorsun? Sana kötülük yapıp Huo şirketinde kalmanı engellememden korkmuyor musun? Sanki Huo şirketinin CEO'su sensin. Huo Hanxiao, bilmediğimi mi sanıyorsun? Şu anda Huo şirketinin her yerinde. CEO Huo Hanxiao'nun sözü geçiyor. Herhangi bir işten çıkmak, Huo Hanxiao'nun kendi imzasını gerektiriyor. Ne saçmalıyorsun sen? Öyle mi? Peki sence Huo Hanxiao nasıl biri? O yakışıklı, zengin ve Huo şirketini küresel pazarlara açılmaya devam ettiren biri. Senin gibi torpilli bir beyefendiden kat be kat iyi. Bu kızın benim hakkımdaki düşünceleri epey yüksekmiş. Sen daha beni tehdit etmeye mi kalkıyorsun? Sana tehdit etmeme gerek var mı? Sulukluk yapmaya kalkarsan güvenliği çağırırım. O gece olanların yayılmasından korkmuyor musun? Söyleyeyim, iş hayatında en hızlı yayılan şey virüs değil, dedikodudur. Beyefendi olduğunun her yere yayılmasını istemezsin herhalde. Biliyorsun, şirkette en hızlı yayılan şey dedikodudur. Şirkette bir genç beyefendi olduğunu herkes bilseydi, ne tepki verirlerdi sence? Peki, o zaman ne istiyorsun? Kadroya geçmeni mi sağlayayım? Beni tehdit eden ilk kişi sensin. Bana sürpriz üstüne sürpriz yaşatıyorsun. Pekala. Sana güvenmiyorum. Kadroya kendi yeteneğimle geçeceğim. Bana engel olmazsan, şirkette başımı belaya sokmazsan. Şükrederim. Sırlarımızı saklayalım.
Anlaştık. Merak etme, sırrımızı kesinlikle saklayacağım. Aramızdaki küçük sırrımızı. Küçük sır mı? Neden bu kadar flörtöz bir dille söylüyorsun? Aramızda özel bir ilişki falan yok. Aramızdaki ilişki yeterince özel değil mi? Yoksa sana hatırlatmamı mı istiyorsun? İşe gidiyorum. Sen hatırlamaya devam et. Huo şirketine girdin. Artık kaçmayı düşünme. Bunlar halletmen gereken dosyalar. Her gün programını ağzına kadar dolduracağım. Bakalım dayanabilecek misin? Tuvalete gidiyorum. Bence fırsat kollamaya gidiyorsun. Patron Hu'yu ayartmaya. Bakalım. Ne halt karıştırmaya çalışıyorsun? Hamileyim. Bu 3 dakikadır çıkmadın. Ne yapıyorsun? Patron Huo'ya bu kadar acilen yanaşmanın nedeni buymuş. Demek başkasının çocuğunu taşıyorsun. Patron Huo'nun üstüne kalmasını istiyorsun. Öyle mi? Ye Yuyo'yo, hamile olduğunu sakladın. Biliyorsun, Huo grubu, hamilelik planlayan çalışanları işe almaz. Neden? Durumunu sakladın. ben. Hamile olduğumu ben de bilmiyordum. Ne oluyor? İşte şimdi eğlence başlıyor. Karnındaki çocuğun babasının kim olduğunu bilmiyorsun. Değil mi? Seni sık sık barlarda görüyordum. Senin gibi. Özel hayatı karışık kadınlar Huo grubuna layık değil. Böyle birinin Huo grubuna alınacağı aklıma gelmezdi. Evet, muhtemelen arka kapıdan girmek için bedenini sattı. Öyle değil. Ben sadece barda çalışıyordum. Kim bilebilir. Üstelik stajyerken hamile kalamazsın. Kendi isteğinle mi istifa ediyorsun? Yoksa bu biçimi aldıracaksın. Seçim senin. Çocuğu aldırsan bile artık itibarın yerle bir oldu. Şirkette kalsan bile. Patron Huo asla. Ahlaksız bir kadını sevmez. O halde istifa et. Ben senin için işlemleri halledeyim. Bu çocuğu istemeyebilirim. Üzgünüm bebeğim ama babam bir zengin çocuğu, ben. Senin benim gibi doğar doğmaz. Acı çekmeni göze alamam. Umarım sözünde durursun. Patron Huo. Bu kadın hamile. Durumunu gizleyerek Huo şirketine katıldı. Huo şirketine katılma amacının temiz olmadığından şüpheleniyorum. Lisa ona neden patron Huo diyor. Bu. Hamile misin? Evet, ama benim iknamla işi bırakmak yerine çocuğu feda etmeyi tercih etti. Onu sıkı takip edeceğim. Neden tasarımcılar bile ona yaltaklanıyor? O gerçekten sadece sıradan bir torpil mi? Başkasının çocuğuna hamileyken patron Huo'ya dayanışıyor. Bitten sen. Yani bu durumda sana teşekkür etmem gerekiyor. Ben sadece görevimi yapıyorum. Patron Huo. Bana özel muamele yapmana gerek yok, sonuçta. Huo grubu çalışanlarının sosyal hakları en iyisidir. Hamilelik döneminde çalışmak zorunda değiller. Üstelik 2 maaş alıyorlar. Böyle sosyal haklar. Kötü niyetli biri tarafından istismar edilmemeli. Bana iş mi öğretiyorsun? Hayır. Ama şirketimizde stajyerlerin hamilelik haklarından yararlanma örneği yok. Bugünden itibaren var. Sen kimsin? Tahmin et. Kesinlikle Huo Hanjiao'sun. Sonunda anladın mı? Kesinlikle Huo Hanseao'nun küçük kardeşisin. Değil mi? Ancak bu kadar güçlü bir torpil bu kadar zorba olabilir. Olmaz. Patron Huo'nun kesinlikle. Bu alçak tarafından kandırılmasına izin veremem. Ben. Bu arada patron Huo. Onu sık sık barlarda görüyorum. Bu da özel hayatının ahlaksız olduğunu kanıtlıyor. Karnındaki piçin. Babasının kim olduğunu kimse bilmiyor. Eğer çocuğun babası şirkete gelip olay çıkarmaya kalkarsa kaybeden Huo grubunun itibarı olacak. Onu kovsan iyi olur. Sen de sık sık bara gidiyorsun. Bu da senin. Özel hayatının düzensiz olduğu anlamına mı geliyor? Sürekli piç diyorsun. Acaba daha önce
Sen de piç mi doğurdun? Hiçbir kanıt yok, sadece hamile olduğu için. Dedikodu yapıp çalışanın itibarını zedeliyorsun. Söyle bana, asıl kovulması gereken kim? Patron Huo, ben bunu şirket için yapıyorum. Şirketin çıkarlarını düşünüyorum. Şirket için mi? Tamam o zaman, bundan sonra iş yükün 2 katına çıkacak. Bunu şirkete katkın olarak kabul et. Benimle gel. Fazla şımarma. Bir gün bedelini ödeyeceksin. Bana bir açıklama yap. Ne açıklaması? Eğer bugün seni aramasaydım, bu çocuğu istemeyecek miydin? Yani bugün tesadüfen gelmedin, beni aramaya mı geldin? Bu önemli değil. Önemli olan, benim çocuğumu aldırmayı düşünmendi. Ne senin çocuğun? O benim karnımda. Yani benim çocuğum. Tamam, senin çocuğun. Peki biliyor musun? Hamileyken çalışmak, hem çocuk hem de anne için çok zararlı. Kim dedi hamileyken çalışacağım diye? O zaman uslu dinlenmeye git. Onu istemiyorum. Neden? Benim çocuğumu taşımak. Senin için bu kadar mı zor? Sadece onu iyi yetiştiremeyeceğimi düşünüyorum. Doğduğunda acı çekmesini istemiyorum. Ben varım ya. Güvenemem. Çocuğum doğar doğmaz. Bir züppeyle tanışacak, ya kötü alışkanlıklar edinirse? Peki ya züppe değilsem? O zaman çocuğu doğurur musun? Meslek değiştirecek misin? Sen Ho grubunun CEO'sunun öz kardeşisin. Belki de eskortluk yapmaya başlaman sadece bir hevesti. Eğer meslek değiştirir ve bedenini satmaktan vazgeçersen, belki düşünebilirim. Tabii ki performansına bağlı. Umarım kim olduğumu öğrendikten sonra. Performansımı izlemeye devam edersin. Tamam. Şimdi gidebilir miyim? Olmaz. Bugün seni kurtardım. Şirkette kalabilmen için. Ne? Bana teşekkür etmen gerekmez mi? Ne istiyorsun? Çok ileri gidersen reddederim. Bu kadar ileri mi? Seni pislik. Bu pislik mi? Daha beterini yaparım. Ben işe gidiyorum. Açen, ayrılmayı kabul etmiyorum. Dünya sıralamasında birinciymiş. Tasarımcı Wing Chen. Sensiz çocuğuma ne olacak? Yoksa bebeğin doğar doğmaz babasız mı kalmasını istiyorsun? Tek başıma bebeği büyütürsem, doğduktan sonra, kimin soyadını alacağını bile bilmeyecek. Bir köpek beslemiyor musun? Adı Şabin? O zaman bu piçin adı da Şaomay olsun. Pislik herif. Wing Chen, bu senin çocuğun. Benim çocuğum mu? Unuttun herhalde. Yarım yıl önce beni kısırlaştırmaya götürdün. Yoksa benimle olmayacaktın. Şimdi nasıl? Benim çocuğuma hamile kalabilirsin? Senden nefret ediyorum. Bu kadar büyük bir dönüş mü varmış? Bekle. Dinlemek hoşuna gitti mi? Ben sadece geçiyordum. Ama benim sırrımı öğrendin. Seni nasıl susturmalıyım? Bu kadar utanç verici bir şey gerçekten onun tarafından keşfedildi. Kesinlikle bunu yaymasına izin veremem. Yoksa beni öldürmeyi mi düşünüyor? Ne istiyorsun? Huo şirketinde çalıştığına göre beni tanıyorsundur.
Ben Wing Chen, yeni tasarım direktörüyüm. Sırrımı saklamana yardım edersen, seni korurum. Ve çok aşırı olmayan bir koşulunu kabul ederim. Anlaştık. Unutma, bu ikimizin arasında bir sır. Üçüncü bir kişinin bilmesini istemiyorum. Anam, bu ne durum? Yuyu, unuttun mu? Boss Huo onun iş yükünü 2'ye katladı. Ah, evet evet. Yuyu. Orada ne dikiliyorsun? Sen benim asistanımsın. Hemen gelip işimi paylaşmaz mısın? Bunlar senin. İş bitmezse, stajyerliğin bitecek. Chenanan, ona yardım edersin. İlk seni hallederim. Yuyu. Kendine iyi bak. Hoşo, bununla ona mı ceza veriyorsun? Yoksa bana mı? Bitiremezsen, yeteneksizsin demektir. Huo grubunda işe yaramazlara yer yok. Bu iş yükü, yeni biri için çok fazla. Bitiremezse, kovulması için bahane olur. Tamam. Bu iş yükünü gelecek ayda bitiremem. Ah. Buldum. Wing müdür, kolay gelsin. Bir tasarım asistanı olarak. Bu kadar iş yükün nereden çıktı? Aynen. Yeoyo, işini kaybetmek mi istiyorsun? Çalışma saatlerinde işten kaçıyorsun. Yeni başladım, yeteneklerim sınırlı. Bu kadar işi tek başıma bitiremem. O yüzden yardım istedim. Benim asistanımsın. Bana yardım ediyorsun. O, senin yerine bana nasıl yardım edebilir? Lisa, bence öyle değil. Bence onun yetkisi var. Komik. Ben C seviye tasarımcıyım. Her önüne gelen bana yardım edebilir mi? Haklısın, benim yetkim yok. Ama Yunan'da, sana yardım etme yetkisi yok. O yüzden bundan sonra işlerini kendin yapacaksın. Bana emir mi veriyorsun? Kim olduğunu sanıyorsun? Yeni tasarım müdürü mü? Doğru tahmin. Asistanlara zorluk çıkarmayı seviyorsun, ödüllendireyim seni. İş yükün 2 katına çıktı. Wing müdür, sadece gençlere. Biraz deneyim kazandırmak istedim. O zaman sana da biraz deneyim kazandırayım. Wing müdür. Yeoyo sadece bir tasarım asistanı. Ben C seviye tasarımcıyım. Onun için bana bunu yapmaya değer mi? O benim korumam altında, Huo grubunda. Bundan sonra kim ona zarar verirse, benimle düşman olur. Bu. Bu alçak geldiğinden beri hayatım berbat geçiyor. Sadece boss Huo'yu baştan çıkarmakla kalmadı. Wing direktörü de kendine bağladı. Onu ortadan kaldırmalıyım. Yuyu. Lisa abla. İyi misin? Seni hastaneye götüreyim mi? Bu alçak benimle dalga geçmeye cesaret etti. İyiyim. Aslında bu akşam. Müşteriyle sözleşme imzalamaya gidecektim ama gördüğün gibi. Gerçekten gidemiyorum. Benim yerime gidebilir misin? Merak etme. Tasarım ücretini sen alabilirsin. Hepsi senin olsun.
Tasarım ücretini bile istemiyor. Bu kadar iyi niyetli olabilir misin? Biliyorum. Sen Ying direktörünün kız arkadaşısın. Bu kadar tasarım ücretini önemsemiyorsun. Ama bugün Wing direktörünü kızdırdım ya. Umarım onun yanında benim için iyi şeyler söylersin. Tamam. Kim benim elektrikli bisikletimi çaldı? Aman tanrım. Hadi gel, seni eve bırakayım. Teşekkürler Wing direktörü. Benimle gel. Password. Hadi gidelim. Ne bakıyorsun? Yoksa onunla gitmek mi istiyorsun? Benim elektrikli bisikletim. Ne elektrikli bisikleti? Onu ben hallederim. Hadi gidelim. Bu gece burada kal. Olmaz, ben yurda döneceğim. Bana bu kadar mesafeli durması, Wing Chen yüzünden mi? Senin Ying Chen'le ne gibi bir ilişkin var? Wing direktörü. Arkadaş sayılırız. Arkadaş. Nasıl bir arkadaş? Bizimki gibi sıradan bir arkadaşlık mı? Tabii ki değil. Wing direktörü, o senin gibi bir pislik değil. Yok, o da pislik ama senin gibi. Şehvet düşkünü değil. Yani onu daha çok seviyorsun öyle mi? Tabii ki. Wing direktörü. Dünyanın en iyi tasarımcılarından biri. Senin gibi bir zengin çocukluğundan kat kat iyi. Peki. O zaman yarın onu Afrika'ya tayin edeceğim. Bir daha onu göremeyesin diye. Ay şaka yapıyorum. Wing direktör, nasıl bu beyefendiyle kıyaslanabilir ki? Değil mi? Ah erkekler, vücutlarını satmaları önemli değil. En önemlisi yakışıklı olmaları, hem sen çok yakışıklısın. Yani şimdi beni övüyorsun. Tabii ki öyle. Bu kadar keskin bir koku. Görünüşe göre o ve Wing Chen sadece sıradan arkadaşlar. Bu kadar iyi bir zevkin olduğu için seni yemeğe davet edebilirim. Oh, olmaz. Bugün bir sözleşme imzalamaya gidiyorum. Sözleşme imzalamak. Huo şirketi ne zaman tasarımcı asistanlarını sözleşme imzalamaya gönderiyor? Lisa'nın zamanı yok da ondan. Ben gidiyorum. Patron Zhao. Peki bu Yeoyo. Nasıl birisi acaba? Neye benzediği önemli değil. Neyse, bugünkü anlaşmadan kesin kâr edeceğiz. Eğer çirkinse, şimdilik ona dokunmayalım. Eğer güzelse. Güzel. Benim adım Yeo. Bu şirketinin temsilcisiyim. Özür dilerim. Sizi beklettim. Sorun değil, sorun değil. Güzel birini beklemek, ne kadar sürerse sürsün değer. Teşekkür ederim. Şimdi sözleşmenin detaylarını konuşabilir miyiz? Sözleşme konusunu aceleye getirmeyelim, kurala göre. Geç kalan 3 kadeh içki içmeli, önce içelim. İçtikten sonra sözleşmeyi konuşuruz. Olur mu?
Şimdi sözleşmenin detaylarını konuşabilir miyiz? Bayan Yi. Biz sadece arkadaşlarla çalışırız. Bizimle arkadaş olmak istiyorsan, bize samimiyetini göstermelisin, hadi. Doğru, bu sözleşmede sadece tasarım ücreti yüz binlerce. Bayan Y'nin de vazgeçmek istemediğine eminim. Demek istediğin. Bu içkileri içersem. Sözleşmeyi imzalayabilir miyim, öyle mi? Tabii ki. Şimdi sözleşmeyi imzalayabilir miyiz? Bu sözleşme tabii ki imzalanabilir. Ama bugün ikimizi de memnun etmelisin. Sonra konuşuruz. Sözünüzde durmuyorsunuz. Söz mü? Sözün ne değeri var? Bizimle gel. Kung Fu bildiğimi bilmiyor musunuz? Bana vurma cesaretini gösterdin. Huo şirketine şikayet edeceğim. Seni kaldırsanlar. Seni şikayet edeceğim. Şikayet etmesem olur mu? Korktun ha? Korktun değil mi? Şikayet etmemem için bir şart var. Bir gece boyunca uslu uslu bana eşlik edersen. O zaman yine de şikayet et. Boz saha. Madem artık işe yaramazsın. Bu nadide güzelliği tek başıma tadacağım ha. Hangi gözü dönmüş? Benim işimi bozuyor. Boswo, bu kontratı imzalamak. Nasıl bizzat geldiniz? İçki iç. İçki içmeyi seviyorsun değil mi? Boswo, kontrat imzalamak içkisiz olur mu? Peki. Madem içki seviyorsunuz, Funk asistan, otelin tüm içkilerini bitirmelerini söyle. Sonra halletsinler. Ölüm mü kalım mı? Kendi kaderlerine kalsın. Emredersiniz. Boswo Biyu. Nasıl geri döndüm? Dün gece neler oldu? Yoksa o mu beni kurtardı? Vay canına, çok yakışıklı. Eğer genç bey olmasaydı, koca olarak fena olmazdı. Yok, Yeo. Aşk sarhoşluğuna kapılamazsın. Genç bey düzelebilseydi, domuzlar duvardan atlardı. İşe gitme zamanı. Ne oldu böyle? Dün gece tasarım departmanımızın gizli dosyaları Dongling grubuna sızdırıldı. Anında. Milyonlarca dolarlık proje kaybettik. Yeoyo, dün gece seni Dongling grubunun boss Wang'ıyla yemek yerken çekmişler. Bir açıklama yapmalısın. Dün senin adına kontrat imzalamaya gitmiştim. Benim adıma kontrat mı?
Boss Zaha gerçekten müşterimizdi. Ama Boss Wang değil. Neden onlarla yemek yiyordun? Sanırım şirket sırrını sen sızdırdın. Bilmiyorum. Boss Wang, Boss Zao'nun arkadaşıydı. Gerçek kimliğini bilmiyordum. Şirkette senin dışında Dongling grubuyla. Temas kuran kimse yok. Senden başka kim olabilir? Yeoyo'a inanıyorum. O böyle bir şey yapmaz. Hink müdür. Ben de inanmak istemiyorum. O böyle bir şey yapar. Ama en çok şüpheli olan o. Gerçekten o mu? Polise haber verirsek öğreniriz. Polis tarafından götürüldüğün anda itibarın mahvolur. Huo grubu da yüzünden seni tutamaz. Beni tuzağa düşürdün. Ben Boss Zaha ile mi? Ve Dongling grubunun Boss Wang'ıyla mı? Bir tasarımcı asistanını tuzağa düşürmek için mi plan yaptık? Yeoyo, sen buna layık mısın? Öyle değil mi? Boss Hua. Şaka yapıyorsunuz, değil mi? Benim Yeoyo'yla bir derdim yok. Onu nasıl tuzağa düşürebilirim? Onlar zaten itiraf etti. Onlardan Yeoyo'yu tuzağa düşürmelerini istedin. Karşılığında tasarım departmanının çekirdek sırlarını verdin. Boss Huo, delilsiz. Masum birini suçlayamazsınız. Delilsiz mi? Boss Huo. Bize Bayan Yi'yi tuzağa düşürmemizi o söyledi. Huo grubunun sırlarını da o verdi. Boss Huo, gerekeni yaptık. Bizi affedin. İftira bu iftira. O halde açıkla. Yeoyo sadece bir tasarımcı asistanı. Tasarım departmanının çekirdek sırlarına nasıl ulaşabilir? Sen neden? Yeoyo'yu sözleşmeyi imzalamaya gönderdin. Onun sadece bir tasarımcı asistanı olduğunu biliyordun. Proje sorumlusu değil, sözleşmeyi imzalasa bile geçersiz. Ben sadece ona bir şeyler yaptırmak istedim. O zaman ben de sana bir şeyler yaptırayım. Şimdi seni dikiş makinesine gönderiyorum. Hu Hangxiao, ben ne rede? Bu alçaktan ne eksiğim var? Bana böyle yapıyorsun. Ona alçak demeye cesaretin mi var? Bana birkaç avukatlık bürosu bul. Orada birkaç yıl daha kalsın. Tamam, gidelim. Bırak beni, bırak beni, bırak beni. Hu Hanshao, demek o gerçekten. Huo grubunun CEO'suymuş. Tamam, herkes dağılabilir. Benimle gel. Ben. Sen gerçekten Huo Hanshao musun? Şüphesiz. O zaman beni işten atmazsın değil mi? Neden seni işten atayım ki? İyi o zaman. Patron Huo, başka bir işiniz yoksa. Ben işe gidiyorum. Bekle. Bir şey unuttuğunu düşünmüyor musun? Ah. Patron Huo, çayınız. Aptal taklidi yaparak kurtulamazsın. O zamanlar senin kim olduğunu bilmiyordum. Bilmemek mazerettir. O zaman kendin dedin ki, eğer ben Huo Şirketler grubunun CEO'suysam, benimle evlenmeyi seçeceksin. Şaka yapıyordum sadece. Bunun şaka olduğunu düşünmüyorum. Evleneceksen, sadece benimle evlenebilirsin. Bu adil değil. Kimliğini çok önceden kanıtlayabilirdin. Ama yapmadın. Ben söylemedim mi? Sen inanmadın sadece. O zamanlar o kadar nefret ediyordun ki. Zengin çocuğu kimliğimden, hatta çocuğu bile bırakmak istiyordun. Şimdi, artık zengin çocuğu olmadığımı biliyorsun. Peki şimdi ne yapacaksın? Henüz karar vermedim. Bir daha içki içmeye cesaret edersen. Bacaklarını kırarım. Yu. Patron Huo ile ne konuşuyorsunuz bu kadar uzun süre? Hiçbir şey. Gel. Şuna bir bak. Müdür Wing. Bu da ne? Tasarım departmanının büyük projesi, 5 milyonluk tasarım ücreti. Bu
Benimle ne alakası var? Müşteri özellikle senin gitmeni istedi. Yarın öğlen. Gidip görüşeceksin. 5 milyonluk tasarım ücreti mutlaka benim yapmamı istiyorlar. Gökten para mı yağıyor? Ben de bilmiyorum. Ama yine de hazırlansan iyi olur. Bu ne demek şimdi? Bu 5 milyonluk büyük bir proje. Gökten para yağması güzel ama beni öldürebilir diye korkuyorum. Kendi seviyemi biliyorum. 5 milyonluk projeyi. Dünyada yapabilecek tasarımcı sayısı çok az. Aslında senin taslaklarını gördüm. Sende çok yetenek olduğunu fark ettim. Hem de sadece yetenekli değilsin. Kendini de çok iyi tanıyorsun. Bu iki özelliğe sahip olduğuna göre çok yakında en iyi tasarımcılardan biri olacağına inanıyorum. Ama ben şu anda o kadar mükemmel. Bir plan yapamıyorum. Bunun için endişelenme, ben seni desteklerim. Seni en iyi tasarımcılardan biri yapacağım. Teşekkürler Müdür Wing. O zaman ben çıkıyorum. Tamam. 5 milyonluk tasarım ücreti, eğer gerçekten başarabilirsem. Gelecekte tasarım dünyasında da yerim sağlamlaşır. Lisa Oyan, ne yapmaya çalışıyorsun? Yu. Sana son bir şans daha veriyorum. Barışalım. Lisa Oyan, söylediklerini duyuyor musun? Seni aldatan bir pisliksin, bana şans mı veriyorsun? Bana şans mı veriyorsun? Yoksa dayıma yanaştığın için. Her şey yolunda mı sanıyorsun? O sadece seninle oynuyor. Sadece ben seni gerçekten seviyorum. Hala bilmiyorsun. Onun nişanlısı yakında ülkeye dönüyor. Çok yakında evlenecekler. Nişanlı mı? Gördün mü? Hiçbir şeyden haberin yok. Dayım çoktan Feng ailesinin. Feng Min ile nişanlandı. Evlenmeleri an meselesi, yoksa metres mi olacaksın? Şu an tek seçeneğin benimle barışmak. Yoksa zengin bir aileye gelin olma şansını kaybedeceksin. Yoksa hiçbir şey elde edemezsin. Dünyadaki tüm erkekler ölse bile. Sana pislik demeyeceğim. Yoksa hala hayal mi kuruyorsun? O Wahan Xiaowao. Bir şeyler yaşayacağını mı sanıyorsun? Onun nasıl biri olduğunu biliyor musun? Başlangıçta Huo ailesinin dışarıda kalmış gayrimeşru çocuğuydu. Büyük dayımı ve ikinci dayımı harcayarak bu makama geldi. Ne olmuş yani? En azından bana zarar vermedi. Sadece kendi gördüklerime inanıyorum. O kadar acımasız biri, onun çıkar evliliğini bırakıp seni seçeceğini mi düşünüyorsun? Hayal görme. Sadece ben senin için en iyi seçeneğim. Konuşmayı bitirdin mi? Bitirdiysen defolup gidebilirsin. Demek kararını verdin, metres olacaksın. Peki, madem metres olmayı seviyorsun, bir kere de olursun, iki kere de. Hadi şimdi gel benim metresim ol. Lee Shaoyang. Son kez uyarıyorum. Eğer bir daha bana yanaşmaya çalışırsan. Dayının sana ne yapar bilmem ama yengen olarak ben. Kesinlikle merhamet etmeyeceğim. Wuhan Shao. Benden daha ne kadar şey saklıyorsun? Neden nişanlın varken benimle uğraşıyorsun? Ben senin gözünde neyim? Yo. Neye dalıyorsun? Hemen hazırlan. Yarın müşteriyle görüşeceğiz. Tamam, Müdür Wing. Bütün gece uğraştım, bir de Müdür Wing'in yardımıyla tasarım planını tamamladım. Kesinlikle sorun yok. Sen Yu musun? Evet. Bu benim hazırladığım tasarım planı, önce bir bakabilirsin. Sorun olursa söyleyebilirsin. Mümkün olduğunca düzeltmeye çalışırım. Kendimi tanıtayım. Ben Feng Min. Huo Hangxiao nun Nianets. Ben Feng Min. Huo Hangxiao nun Nianets. Tasarım planına bakmayacağım. Bakmaya da gerek yok. Bayan Feng, bu ne demek oluyor? Bu sana verdiğim tanışma hediyesi. İmzala. Sadece 5 milyon almakla kalmaz. Aynı zamanda sektörde ünlü bir tasarımcı olabilirsin. Tek şart var. Han Jiao'dan uzak dur. Onu rahatsız etme. Üzgünüm Bayan Feng, sadaka kabul etmiyorum. Görünüşe göre hala Huo Han Jiao'dan ayrılmak istemiyorsun. Sadece kendi çabamla. İstediğim hayatı yaşamak istiyorum. Bu Hanşo'ya gelince. Onun bir mal olmadığını düşünüyorum. Ben de onu rahatsız etmiyorum. Havalı mı yapıyorsun? Öyle bir niyetim yok. Çocukluk aşkı ne demek biliyor musun? Ailelerin uyumu. Ne demek biliyor musun? Onunla ne zamandır tanışıyorsun? Havalı yapmaya ne hakkın var? O küçük numaralarında onu kontrol edebileceğini sanma.
Sana yaklaşmasının nedeni benim orada olmamamdı. Şimdi geri döndüm. Sonra? Bayan Feng, eğer beni bu şekilde bulmanın amacı sadece bunları söylemekse, o zaman konuşmaya devam etmenin bir anlamı yok. O zaman bir bahse girelim. Bahis konusu onun gözünde. Sen mi yoksa ben mi daha önemliyim? Eğer kazanırsan, bu sözleşmeyi koşulsuz veririm. Kaybedersen, onun dünyasından sonsuza dek silin. Kazanırsan, sadece 5 milyon almakla kalmaz. Sevdiğin adamı da kazanabilirsin, kaybedersen. Sadece seni sevmeyen bir adamı kaybetmiş olursun. Onun gözünde ne kadar değerli olduğunu bilmek istemez misin? Tamam, seninle iddiaya giriyorum. Eğer gözünde gerçekten üçüncü kişiysem, o zaman ortadan kaybolmak fena olmayabilir. Han Xiao, ülkeye döndüm. Az önce yolda küçük bir kaza geçirdim. Seni görmeye gelecektim. Beni görmeye gelebilir misin Han Xiao? Huo amca mı? Ülkeye döndüm. Hastanede hastayım. Han Xiao'nun beni görmeye gelmesini sağlayabilir misin? Evet, teşekkürler Huo amca. Ne göndereceğini bilmiyor musun? O zaman pis et. Han Xiao ile 20 yıldan fazla bir süredir tanışıyoruz. Huo ailesine dönmeden önce bile benim evimde kalıyordu. Onunla olan ilişkim, senin gibi bir yabancının anlayabileceği gibi değil. Sonuçta onunla bu kadar yıldır tanışıyoruz. Bana kaybetmek utanç verici değil. Pes etmek daha şık olur. Seni özledim. Neredesin? Öteki kıyı kafedeyim. Bekle beni. Acil bir işim var. Fırsat bulunca seni görmeye gelirim. Gerçekten de yeni nesil eski nesli geçiyor. İddiaya giren kaybeder. Onun sayesinde elde edilen çıkarlara ihtiyacım yok. O hiçbir zaman benim kozum olmadı. Gerçekten oldukça özelsin Yeoyo. Ancak ikinizin aşkı trajediyle sonuçlanacak. Onunla birlikte olmak istiyorsan, iki ailenin üst düzey evlilik ittifakını bozman gerekecek. Bu sonucun altından kalkabilir misiniz? İki kişi birlikteyken birbirlerini kabul etmeleri yeterli. Görünüşe göre zorluklar karşısında geri çekilmeye niyetin yok. O zaman herkes yeteneğine güvensin. Bu benim kartvizitim. Sonra tekrar geleceğim. Umarım o zaman daha akıllıca davranırsın. Herkes benim kadar anlayışlı değildir. Ne oldu? Nişanlın mı var? O seni aradı. Yani ikiniz aynı anda beni arayarak beni test mi ediyorsunuz? Eğer o bana gelmeseydi, Ho Siisu'nun bir yandan benimle flört ederken, diğer yandan bir nişanlısı olduğunu bilmeyecektim. O sadece Huo ailesinin benim için seçtiği nişanlı. Sadece iki ailenin işbirliğini daha sağlam hale getirmek için. Üstelik bu nişanlıyı hiçbir zaman kabul etmedim. Hatta dedi ki sen küçükken onların evinde kalıyormuşsun. Çocukluk arkadaşınız, aranızdaki duygular çok iyi. Bu sadece Feng ailesinin bana yaptığı bir yatırım. Aslında o benden hoşlanmıyor. Bu seferki ülkeye dönüşü ve benimle evlenmesi de dahil. Sadece Feng ailesinin çıkarları için. Öyle mi? O zaman Bay Huo, neden açıklama yapmıyorsunuz? Çıkar. Eğer bir yanlış anlama çıkar getiriyorsa, o zaman bu yanlış anlamanın var olma değeri vardır. Peki ben neyim o zaman? Senin bir anlık hevesinin oyuncağı mı? Yoksa önceden hazırladığın, beslediğin bir metres mi? Önceden hazırladığın, beslediğin bir metres mi? Merak etme, seninle evleneceğim. Kim bilir? Bunu ALV. Madem bana güvenmiyorsun, o zaman paramı iyi koru. Böylece en sonunda ne insan ne de para kaybetmezsin, ne olursa olsun. Eğer beni kandırırsan tüm paranı harcarım. Tamam. O zaman şimdi hemen bana besin takviyesi ALV.
500 bin lira harcamadan işe dönme. Alırım almasına, paran için üzülmeyeceğim. Bir kutu kuş yuvası 5.000 lira, hırsızlık mı yapıyorlar? Bebek maması almak için para biriktir. Alamıyorsan kenara çekil. Yolumu kapatma Yeyuyoyo. Lin mi? Bu Han Xiao çok acımasız davrandı. Nereden çıktı bu fakir? Sadece bakıyor, almayarak yolu tıkıyor. Yeyuyoyo. Burası senin geleceğin bir yer mi? Sen gelebiliyorsan, ben neden gelemeyeyim? Bir kutu kuş yuvası bile alamıyorsun. Görünüşe göre Hu Hansel, o da seni umursamıyor. Görünüşe göre Hu Hansel, o da seni umursamıyor. Ne dersin? Yine bana dönmek ister misin? Neyse. Bir erkekle birlikte olmak. Değil mi? Shaoyang. Onun neyini beğendin? Dışarıda masum görünüyor. İçeride erkeklerle flört ediyor. Benim gibi değil. Sadece sana sadığım. Güzel konuşma. Siz ikiniz, bu hayatta birbirinize kilitlenin. Başkalarını rahatsız etmeyin. Metres ve pislik erkek. Mükemmel uyum. Yeyuyo, Zenkentini. Ne sanıyorsun? Daha Shaoyang'dan ayrılalı çok olmadı. Başkasının yatağına girdi ve başkasıyla yattı. Sonuçta bir kutu kuş yuvası bile alamıyor. Gerçekten utanç verici. Belki de kendisi değersizdir. Yu Soil. Eğer benimle yatsaydın, şimdi bu kadar. Sefil olmazdın. Öyleyse, sana bir şans daha vereceğim. Geri gelip bana eşlik etmen yeterli. Buradaki istediğin her şeyi sana alabilirim. Ama beni iyi bir şekilde memnun etmelisin. Kuş yuvası alamadığımı nereden biliyorsun? Ben kuş yuvası sevmiyorum. Olamaz mı? Fakir, sen fakirsin. Ne numara yapıyorsun? Böyle bir yere. Senin gibi birinin gelmeye hakkı yok. Kesinlikle, eğer buradaki şeyleri alacak paran olsaydı. Ne kadar alırsan al. Ben öderim. Sen söyledin. Acaba gerçekten bu kadar parası var mı? Onun bu eşyalarının toplamı en az 200 bin. Eğer gerçekten bu kadar zengin olsaydı, nasıl bir kutu kuş yuvası? Alamazdı. Bence sadece gösteriş yapıyor. Belki de biz fark etmeden. Sessizce kaçacak. Doğru. Bence bizi korkutup bir şeyler koparmaya çalışıyor. Değil mi? Eğer bunları alacak param varsa, sen ödeyecek misin? Ben bu kadar eşya en az 400 bin. Ya gerçekten bu kadar parası varsa? Sen bir erkek olarak, sözünden dönmezsin değil mi? Sheyang, korkma. Bence sadece seni korkutmaya çalışıyor. Kesinlikle. Eğer ödeyecek param varsa, bu eşyaların faturasını ben öderim. Tamam. Bayan, duydunuz değil mi? Faturayı. Bu beyefendi ödeyecek. Tabii ki, bu paraya sahip olman şartıyla. Sonra bu parayı ödeyemezsen, utanç verici bir duruma düşersin. Bayan, toplam harcamanız 550 bin. Duydunuz mu? 550 bin. Yeoyo. Bu parayı çıkarabilir misin? Bu, benim 3. amcamın siyah altın kartı. Bu kartı sana nasıl verdi? Shayan. Bu kartta çok para mı var? Bu kart. Dünya çapında sadece 10 tane var. Hatta Huo ailesinde bile. Sadece Huansho'nun bir tane var. Eğer bu gerçekten onun kartıysa. Burada en az 1 milyar var. İmkansız. Kesinlikle sahte. Shayan. Sence 3. amcan böyle değerli bir kartı böyle bir kadına verir mi? Doğru. Bu karttaki onun tüm birikimi. Onun karakteriyle bir kadına para harcaması mümkün değil. Bu kart kesinlikle ondan olamaz. Yeoyo, beni korkutmaya çalışma. Gerçek mi değil mi, deneyince anlarız. Bayan, bu kartta bakiye görüntülenemiyor. Gördün mü? Bu bir sahte kart. Yu sen. 3. amcama yanaştın diye rahat yaşayacağını zannediyorsun, değil mi? Huan Shao sen ise değil. Bir oyuncak gibi kullanıyor, bakiyeli bir kart bile. Vermeye değmez bulmuş, sahte bir kart vermiş. Başkalarıyla yattın. Sonunda bir kuruş bile alamadın. Satıcı olsan bile biraz para kazanırdın. Yeoyo, görünüşe göre küçük sevimliden bile daha değersizsin. Yoksa Huan Shao beni mi kandırdı?
Bayan, bu kartta bakiye görüntülenemiyor. Bu ne anlama geliyor? Ben de ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Makinede bir sorun mu var? Benim kartımı deneyelim, o zaman anlarız. O zaman sorun kesinlikle bu kartta. Olamaz. Gerçekler gözünün önünde. Hala inanmıyor musun? Ohan Shao Nasal. Bir kadına para harcar. Ona yanaştın diye rahat edeceğini mi sandın? Aptal. Adam seçmeyi bile beceremiyorsun. Hak etmişsin. Kuş yuvası bile alamıyorsun. Başta Şayang'la birlikteydin. Kıymetini bilmedin. Şimdi pişman olmanın anlamı yok. Geç değil. Eğer bunları alamazsan, ödeyemezsen. Ama tabii ki. Önümde diz çöküp yalvarman gerekecek. Üstelik. 1 yıl boyunca bana iyi hizmet edeceksin. Ne oluyor? Bu kartta bir sorun var gibi. Bu kart kimin? Bayan, bu kart. Boss Huo'dan mı? Evet, Wuhan Show verdi. Bir sorun mu var? Boss Huo bugün talimat verdi. Eğer biri bu siyah kartla alışveriş yaparsa, her şey bedava. Evet, eğer bu kart. Gerçekten Huan Shaonan'sa. O zaman bedava sorun değil. Ama eğer bu sahte bir kartsa? Sahte mi? Bilmiyorsun değil mi? Huan Shaonan Nesanlası. Feng ailesinin büyük kızı Feng Min. O sadece Huan Shou'nun oynadığı bir oyuncak. Nasıl olur da bu kadar önemli bir siyah kartı böyle bir kadına verir? Bana göre. Kesinlikle Huan Shou'nun Feng Min'e verdiği o siyah kartı görüp kıskanmış. Bu yüzden böyle saçmalıyor. Bu kartı Wuhan Show bana kendi eliyle verdi. Gerçek mi sahte mi? Bir deneyelim de görelim. Bak, ortaya çıktı işte. Bayan, bu siyah kart gerçekmiş. Ne? Üzerinde miktar bile görünmeyen bir kart. Nasıl gerçek olabilir? Post cihazlarının gösterdiği miktar. Bir üst sınırı vardır. Bizim alışveriş merkezimizin post cihazının üst sınırı 9 hanelidir. Ve bu kart onu aşmış. Bu yüzden gösterilemiyor. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Yani bu kartta en az 1 milyar var. Bu nasıl olabilir? Sorun değil Şayan. Parası varsa. Senin ödemen gerekmez. Bayan, toplam 550 bin lira değil mi? Bayan Ye, bugün ne alırsan al. Para ödemen gerekmiyor. Bu olmaz. Alışveriş yapıp para ödemek doğal bir şey. Ben gidiyorum. Parayı ödemeyi unutma. Şayan. Şimdi ne yapacağız? Senin yüzünden bu aptal şeyler oldu. Sen olmasaydın çoktan pişman olurdum. Seni aptal. Beni bilerek kandırdın. 50 bin lira kazandım. Ben bir dahiyim. Ne yapmak istiyorsun? Tabii ki seni becermek için. Paramın bu kadar kolay kazanıldığını mı sandın? Bu gece. İyice hizmet edeceksin bana. Rüyanda görürsün. Şayan. Ben sana yetmiyor muyum? Tabii ki yetmiyor. İkiniz de iyi arkadaş değil miydiniz? Tam da iyi oldu. Bu gece ikiniz birlikte bana hizmet edeceksiniz. Ama ben senin tek kadını olmak istiyorum. Onu bıktırana kadar bekle. O zaman benim tek kadınım olmaz mısın? Tek kadınım olmaz mısın? Dünyada bedava öğle yemeği yok. Paramı aldın, artık benim kadınım olacaksın. Wuhan Show'dan korkmuyor musun? En kötü ihtimalle, ona senin beni unutamadığını söylerim. Eski aşkımız yeniden alevlendi. Seni utanmaz. Kendini ne sanıyorsun? Önce beni kullanarak. Dayıma yanaştın. Benden ne kadar iyi olduğunu sanıyorsun? Nasıl olsa bir gün ayrılacaksınız, o halde. Önce ben tadına bakayım. Ne demek istiyorsun? Huo ailesi, Huan Shou'nun senin gibi. Önce yeğeni, sonra dayısıyla ilişki kuran biriyle. Uğraşmasına nasıl izin verir?
Huo ailesi senin varlığından haberdar olursa. Ne gibi bir sonuç bekliyorsun? Öyleyse. Önce bana şans ver. Sana onu bir daha rahatsız etmeyeceğine dair uyarmamış mıydım? Bir daha onu rahatsız etmeyeceksin. Üçüncü dayı. Bir daha yapmayacağım. Bir daha asla yapmayacağım. Bir daha mı olacak? Huohan Shao. Bu kadın için. Elimi kırdın. Sana daha önce şans vermiştim. Kendin değerini bilmedin. İyi misin? İyiyim. Üstelik ondan 500.000 yuan kazandım. Sana kart vermemiş miydim? Ne almak istersen. Direkt benim kartımı kullanabilirsin. Ah, senin paranı harcamaktansa onun parasını kazanmak daha keyifli. Ne? Daha benimle evlenmeden bana para biriktirmeye mi başladın? Kim seninle evlenecekmiş? Sheyang. İyi misin? Linmi, hala benimle evlenmek istiyor musun? Evet, istiyorum. Tabii ki istiyorum. Rüyalarımda bile istiyorum. Tamam. O zaman bana bir iş yap. İşi bitirdikten sonra seninle evleneceğim. Yu. Belki de benimle eve geri dönsen iyi olur. Fengmin ile nişanlı olduğunu biliyorlar. Tamam. Fengmin işini hallettikten sonra. Geliyorum. Hı? Sen çoktan taşınmamış mıydın? Lisa Oyang'la birlikte yaşıyorsun. Şayan benimle evleneceğini söyledi. O halde siz ikiniz hemen evlenin, başkalarını rahatsız etmeyin. Peki bana yardım eder misin? Yardım. Nasıl yardım edeyim? Linmi, sen deli misin? İşler nasıl gidiyor? Yeoyo'nun telefonu bende. Yardım çağırma şansı bile yok, kesin ölecek. Üstelik yurtta kamera bile yok, ölse bile. Benimle hiçbir ilgisi yok. Şayan, benimle ne zaman evleneceksin? Acele etme. Yeoyo öldükten sonra, tabii ki seninle evleneceğim. Ben alamazsam, sen de alamazsın, küçük hanım. Bu Yiyu. Sizin bizzat gelmenize değer mi? Ona son bir şans daha vereceğim. Eğer hala Wu Hangxiao'den vazgeçmezse. O zaman beni suçlamasın. Burası mı? Araştırdığım bilgilere göre bu oda. İmdat. Küçük hanım, içeriden biri yardım istiyor gibi. Kurtarın beni. Görünüşe göre gerçekten şansım yaver gidiyor. Küçük hanım, onu kurtaralım mı? Gerek yok. Ye küçük hanım, görünüşe göre can tehlikedesin. Feng küçük hanım, siz misiniz? Lütfen kurtarın beni. Seni kurtarabilirim. Yeter ki Huansho'dan uzak dur. Sen fırsatçılık yapıyorsun. Nasıl dersen de ben senin ölümüne seyirci kalabilirim. Aşk ne kadar değerli olursa olsun, hayat kadar değil. Değil mi? Bu nadir fırsatı değerlendirmelisin. Eğer o senden hoşlanmıyorsa, ben olmasam bile, yine de senden hoşlanmayacak. Denemeden nasıl bilebilirim? Üstelik ben umursamıyorum. Benden hoşlansın ya da hoşlanmasın. Bunu öğrenince senden nefret etmesinden korkmuyor musun? Benim tek istediğim onunla evlenmek. Üstelik. O da bunu asla öğrenmeyecek. Şimdi bana söyleyebilir misin? Seçimin ne olduğunu. İmdat. Hangxiao'yu özlüyor musun? Sorun değil. Bol zamanım var. Seni beklerim. Ne oldu? Bir şey yok. Galiba içeriden birinin yardım istediğini duydum. Yanlış duymuşsun. İmdat. Yanlış duymadım. İçeride gerçekten biri yardım istiyor. Çabuk kurtaralım. Bu sinir bozucu sineği öldürün. Boşuna uğraşma. Şu an seni kurtarabilecek tek kişi benim. Bu cinayet. Artık önemli değil.
Yaşamak istiyorsan beni dinlemelisin. Yoksa öleceksin. Üstelik seni bu hale getiren ben değilim. Huo Hanshao, nasıl araştıracaksın? Benim üzerime de gelemezsin. Üzgünüm. Ben ve karnımdaki bebek ölmemeliyiz. Ben kabul ediyorum. Yu yu. Boss Huo, iyi ki zamanında getirdiniz. 10 dakika daha geç kalsaydınız, Bayan Ye muhtemelen hayatını kaybedecekti. Doktor, herhangi bir kalıcı hasar olmayacak değil mi? Bayan Ye sadece çok kan kaybetti, kan naklinden sonra. Bir süre dinlenirse iyileşir, kalıcı hasar olmayacak. İyi o zaman. Han Xiao. Hepsi benim suçum. Keşke daha erken gelseydim. Bayan Ye'nin başına bu gelmezdi. Neden onu aradın? Bayan Ye'ye vermem gereken bir tasarım çizimim vardı. Tam oraya vardığımda onun içeride sıkışıp kaldığını fark ettim. Ve kanadığını gördüm. Yurt kapısını açamadım. Hemen korumaları aradım. Korumalar daha gelmeden. Han Xiao sen geldin. Bana kızmazsın değil mi? İyi o zaman. Ama nişanımız iptal edildi. Neden? Bu iki ailenin birleşmesi için önemli bir olaydı. Nasıl oldu da iptal edildi? Çünkü o. Evleneceğim kişi o. Bu kadından ne eksiğim var? Peki. O zaman size mutluluklar diliyorum. Eğer başka bir işin yoksa gidebilirsin. Madem kıymet bilmiyorsun, o zaman ben de acımasız olmak zorundayım. Yu yo yo, uyandın. Neredeyse öldüğümü sanıyordum. Yu yu. Bu sefer de seni kurtardım. Artık bana kendini vermelisin. Sana Boss Huo'ya koca olarak veremem. Sonuçta senin bir nişanlın var. Az önce Feng Min buraya geldi. Ona nişanı bozmayı teklif ettim. Kabul etti. Evet. Feng Min Huansho'yu bu kadar önemsiyor. Neredeyse beni öldürüyordu. Kolayca kabul eder mi? Tamam, fazla düşünme. Gidip bir şeyler giy ve benimle gel. Nereye? Alacakları tahsil etmeye. Üçüncü amca, hepsi bu kadının işi, benimle bir ilgisi yok. Sheyang Zhen. Gerçekten pişman değilsin. Sadece ölmekten korkuyorsun. Üçüncü amca, ben senin yeğeninim, bana böyle yapamazsın. Peki. Sırf yeğenim olduğun için. Kendi ölüm şeklini seçebilirsin. Sırf bu kadın yüzünden beni öldürecek misin? Onu öldürmeye çalıştığınızda canınızla ödemeye hazır olmalıydınız. Kendiniz seçmiyorsanız ben sizin için seçerim. Denize atın onları. Emredersiniz. Olmaz. Ben ölsem bile siz asla birlikte olamazsınız. Büyük baba kabul etmez, bu kadın. Feng ailesinin evliliğini bozuyor. Götürün onu. Tamam, gereken her şey halledildi. Eve gidiyoruz. Tamam. Hanımefendi hoş geldiniz. Ne hanımefendisi, ben sadece misafirim. Genç efendi bu yıllar boyunca hiç kadın getirmedi, demişti ki. Sadece hanımefendisi burada yaşama hakkına sahip. Gerçekten başka hiçbir kadını getirmedi. Siz ilk ve teksiniz. Demek ki dürüstmüş. Peki, hanımefendi, memnun kaldınız mı? Kim senin hanımefendin? Daha önce demiştin ki, bana evet derdin. Ne oldu? Şimdi mi kabul etmiyorsun? Önce odama gidiyorum. Hayley amca, odam nerede? Ben götüreyim. Hadi gidelim. Bu senin odan değil mi? Doğru, sen benim karımsın. O zaman benim odam. Senin odan olur. Yo, bugünlerde işe gitmiyorsun. Şimdi de yüzün gülüyor. Birisiyle mi çıkıyorsun? Sayılır. Başrol şirketimizden mi? Evet, Huo. Herkese merhaba. Yeni tasarım yöneticisiyim. Benim adım Feng Min. Bundan sonra lütfen bana yardımcı olun.
O neden Huo şirketine geldi? Bayan Ye, yine karşılaştık. Gerçekten bir kader. Ama bence tasarımcı asistanı olmaya uygun değilsin. Acaba beni kovacak mı? Karar verdim. Seni doğrudan tasarımcı yapacağım. Ne? Bayan Feng, ben daha yeni Huo şirketine geldim. 1 aydır. Stajyer tasarımcı asistanından tasarımcıya. Bu çok büyük bir adım. Bunu kaldıramam. Ben yapabilirsin dediysem, yapabilirsin. İnsanları tanımada gözüm. Asla yanılmaz. Bu yeteneğinle kesinlikle başarabilirsin. Hadi. Ne yapmaya çalışıyor? Yuyu. Feng yöneticiyle iyi bir ilişkin mi var? Nasıl oldu da seni hemen tasarımcı yaptı? Çok iyi değil. O zaman onunla bir sorunun mu var? Nasıl bildin? Eğer onunla ilişkin çok iyi değilse, Seni tasarımcı yapması, belki de seni yükseltip sonra düşürmek istiyor. Yükseltip düşürmek. Düşünsene, daha 1 aydır şirkettesin. Tasarımcı asistanından tasarımcıya yükseldin. Yıllardır çabalayıp hala tasarımcı olamayanlar. sana nasıl bakacak? Neredeyse tüm şirketi karşına aldın. Ama böyle olsa bile ona ne faydası var? İşbirliğimiz başlayabilir. Bu seferki Huo Feng binası projesi, Huo şirketimizin. Feng şirketiyle işbirliğinin başlangıcı, her biriniz bir bölgeden sorumlu olacaksınız. Patron Hua. Ben de var mıyım? Neden Yeoyo doğrudan? Bu projeye katılabiliyor. Geçen ay sadece bir stajyer tasarımcı asistanıydı. Şimdi bizim gibi bu kadar deneyimli tasarımcılarla aynı seviyede şirketin bu kadar önemli bir projesine katılıyor. Patron Wang'ın dediği doğru, yoksa? Ben çekileyim, ne de olsa ortaya koyabileceğim bir projem yok. Göze çarpan bir projem yok. Bence Bayan Ye'nin tasarım yeteneğiyle. Birkaç proje yapmak hiç sorun olmaz. Dogru Yuyu Burdenesin. Olmasa bile sana yardım edebilirim. Yiyuyu. Katılmak ister misin? Bayan Ye, bu proje milyarlarca değerinde. Birçok tasarımcı hayatları boyunca böyle bir fırsat yakalayamaz. Gerçekten denemeyecek misin? O zaman deneyeyim. Tamam, kararlaştırıldı. 3 gün sonra, herkes memnun olduğu tasarımları bana göndersin. Ayrıca, bu proje şirketimizin en üst düzey sırrıdır. Kim olursa olsun, planın içeriğini sızdıran olursa, hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyeceğim. Tamam, toplantıyı bitiriyoruz. Zenkal. Fengmin. Yeoyo'nun bu sefer yeterli olmadığını biliyorsun. Neden yine de onun katılmasına izin verdin? Ona yeteneğini gösterme fırsatı vermek istedim. Eğer bir hata yaparsa, şirkette kalamayacağını biliyor musun? Madem her şeyi biliyorsun, o zaman neden? Yine de onun katılmasına izin verdin. Çünkü ona güveniyorum. Herhangi bir hata yapsa bile, onu koruyabilirim. Peki ya sen? Neden? Onu bu fırsatla zarar vermeye çalıştığımı mı düşünüyorsun? Bunun dışında, başka bir sebep bulamıyorum. Han Xiao, onun yüzünden. Nişanımızı iptal ettiğin için çok üzgünüm. Ama sen de biliyorsun, sana karşı pek bir hissim yok. Ona düşmanlık beslememin nedeni daha çok gururum. Başka konularda belki onu zarara uğratabilirdim. Ama bu proje iki ailemizin ortak çalışması. Neden kendi çıkarımıza zarar vereyim ki? Doğru, sen mantık ön planda olan birisin. Aile çıkarların senin için her şeyden önemli. Tamam, bu sefer seni yanlış anlamışım. Ama unuttun, iki ailenin başarılı bir evliliği. Sıradan bir projeden çok daha önemli. Yeoyo'yu uzaklaştırıp evliliği sağlamak için. Her türlü bedeli ödemeye değer. Onun katılmasına izin vermemin bir nedeni. Senin hatırın. Diğer nedeni ise gerçekten yeteneğine hayran olmam. Görmek istiyorum. Bana ne gibi sürprizler getirebilir? Ona güveniyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Şimdi ona ne kadar güveniyorsan, o zaman ondan o kadar nefret edeceksin. O çocuk yakında tek başına işe alınacak. Ona bir tuzak kuralım. Gır. Wing müdür, bir bakabilir misiniz? Bu tasarımım nasıl?
Bu kadar çabuk bitirdin mi? Tasarımın tamamen sorunsuz. Üstelik, detaylar bile eksiksiz. Gerçekten yeteneklisin. Şimdi rahatladım. Bir gün 2 gece harcadım. Ancak bitirdim. Yarın nihayet teslim edebilirim. Tamam, tasarımını ve planını. İyice sakla, son zamanlarda şirketten ayrılma. Bu 2 günde Huo şirketi ve Feng şirketinin işbirliği haberi yayılınca, birçok kişi harekete geçmeye başladı. Bazıları, bu sözleşmeyi satın almak için 1 milyar bile vermeye hazır. Neden? Bu proje 2 şirketin işbirliğiyle yürütülmüyor mu? Fikirleri olsa bile. Bu şirketinin yerini alıp Feng şirketiyle işbirliği yapmaları mümkün değil. Bu kesin değil. Feng şirketi, Huo şirketinden geri kalmaz, bu kritik noktada. Birisi Huo şirketinin planını ele geçirirse ve Huo şirketininkinden geri kalmayan bir plan sunarsa, Feng şirketi, Huo şirketiyle işbirliği yapmayı tercih etmeyebilir. Sonuçta kimse, temel teknolojisini bile koruyamayan bir şirkete güvenmez. Abla Carter Benny. Ye Mingyu, başına ne geldi? Abla, çok fazla borcum var, beni bırakmıyorlar. Neredesin? 1 saat içinde yalnız gelmezsen, yeraltı kumarhanesine, yoksa kardeşinin cesedini alırsın. Neyin var? Bir şeyim yok. Sence o çöp için planı teslim eder mi? Planı teslim edip etmemesi artık önemli değil. Eğer gelebilirse, planımızın yarısı başarılı olmuş demektir. Peki diğer yarısı? O zaman onun yeterince akıllı olup olmadığına bağlı. Eğer bu çok kardeşi feda etmeye razı olursa, belki bir çıkış yolu bulabilir. Ne yazık ki, bunu yapamaz. Sıradan bir kadın işte. Direkt öldürsek olmaz mı? Bu kadar uğraşmaya ne gerek var? Senin kadar aptal mı? O geliyor. Ben biraz uzaklaşayım. Sen karşıla. Sakın hata yapma. Seni bu plan için 200 milyon harcadım. Sakın beni hayal kırıklığına uğratma. Abla, Neden kardeşimi yakaladınız? kardeşin, kumarhanemize 100 milyon borçlu. Ayrıca adamlarımı da dövdü. Bu hesabı nasıl kapatacaksın? Ye Mingyu, doğru mu söylüyor? Sınavı kazanamadım. Biraz rahatlamak istedim. Sonra, bana oynamamı söylediler, borç vererek oynayabileceğimi söylediler. Sınavı kazanamayıp rahatlamak mı istiyorsun? Sınavı kazanamamak istediğimi mi sanıyorsun? Sınavda bile, kimse bana başvurmam gerektiğini söylemedi. Bütün bunlar sermayenin baskısı. Sir May, kendi çocuklarına yol açıyorlar. Anlıyor musun? Nasıl 100 milyon borçlandın? Başta şanslıydım. Sonra hep kaybettim. Sonra, bana borç vererek oynayabileceğimi söylediler. Ben de 100 milyon kaybettim. Bu, sermayenin bana kurduğu bir tuzak. Abla, bu çocuk anlamış. İkiniz de yeterince hasret giderdiniz. Şimdi, tazminat konusunu konuşalım. Kardeşin bize 100 milyon borçlu. Ya ödersiniz ya da onu öldürürüz. Sen seç. Param yok, öldürün onu. Böyle mi gidiyorsun? Evet, Görünüşe göre parayı ödemeye niyetin yok. Gelin, dövün onu. Yapmayın. Eğer borcunu ödemezsen, kardeşini öldüreceğim. dur. Ah, bırakın ben de birkaç kırbaç atayım. Siz hiç yemek yememiş gibisiniz. Ne demek istiyorsun? Ver onu bana. Abla. Bütün gün böyle mi geziyorsun? Vur. Para rahatlamaya mı gidiyorsun? Kumarhaneye stres atmaya mı? Sınavı kazanamayınca sermaye tuzak mı kurdu? Oh, rahatladım. Ben gidiyorum. Hey hey. Oh. Öz kardeşini böyle dövüyorsun. Bir de onu öldürmeme izin mi veriyorsun? Neden izin vermeyeyim? Ben bir kumara gönderdim onu. Üstelik izin versem bile 100 milyon param yok ki. Paran yoksa başka çare düşünemez misin? Mesela, elinde değerli bir şey var mı? Yok. Hey, bu çocuk dedi ki, sen Huo şirketinin bir elemanısın. Huo şirketinin son zamanlarda milyarlarca dolarlık bir projesi yok mu? Bir plan dosyası var, onu bana ver. Onu serbest bırakabilirim. Demek ki plan dosyasının peşindeymiş. Plan dosyası bende. Ama sana vermeyeceğim. O zaman göz göre göre. Kardeşinin önünde ölmesini mi izleyeceksin, Yeoyo? Seni alçak.
Ben senin kardeşinim. Neredeyse beni öldürüyordun. Şimdi de ölümüme mi seyirci kalacaksın? Hadi yap şunu. Gördün ya, bana hakaret etti. Hiç hoşuma gitmedi. Artık onu kurtarmak istemiyorum. Bu kadın neden kurallara göre oynamıyor ki? Eğer bu aptalı öldürürsek, Feng Min'in planı yürümez. Ablana nasıl böyle konuşursun? Abla, yalvarırım, beni kurtar. Sadece bir plan dosyası, yok olursa olsun. Ben senin öz kardeşinim. Tamam, zoraki de olsa seni kurtaracağım. Harika. Plan dosyasını bana ver. Kim sana plan dosyasını vereceğimi söyledi? Para vereceğim. Para mı vereceksin? 100 milyon mu vereceksin? Kartla ödeyeceğim. Paran yoktu ya. Unutmuşum. Huan Shao bana bir kara kart vermişti. Bedavaya 100 milyon almak da fena olmaz. Alo, plan dosyasıyla fidye vermek istemiyor. Ama para vermeye razı. İnanılmaz. Huan Shao ona kara kartı vermiş. Bırakın gitsinler. Parayı almayacak mısın? 100 milyon bu. Aptal. Eğer parayı alırsan, Hu Hangxiao kartta 100 milyon eksik olduğunu fark edip seni bulursa ne yapacaksın? O zaman, alo. Bu alçak kadın bana hakaret etmeye cesaret etti. Ay canım, ne yapmak istiyorsun? Sana söylüyorum. Fiyatı artırmaya kalkma, yoksa onu kurtarmam. Gelsinler. Yuyu. Vay canına, gerçekten. Bu çöpü götürün, parayı istemiyorum. Acaba ne planı var? Olmaz. Ben sözümün eri bir kadınım. Para vereceğim dedim, vereceğim. İnsan dilini anlamıyor musun? Parayı istemiyorum. Ne yapmak isterse istesin, onun amacına ulaşmasına izin veremem. 100 milyonu bile istemiyorsun, delirdin mi? Beyin doktoruna gidip kafanı kontrol ettirmemi ister misin? Ne diyorsun seni ahlaksız karı? İnanıyor musun? Hepinizi burada bırakırım, gidemezsiniz. İstemiyorsan isteme, en fazla sana para vermem. Niye bu kadar sertsin? Defol. Defolursam defolurum. Hadi gidelim. Bu ahlaksız karı gerçekten başa çıkılması zor biri. Şimdi senin planın. Kusursuz olmalı, değil mi? Tabii ki. Sana 1 milyar borç verdi. Tek kuruş harcamadın. Ve adamı geri getirdin. Sen Huan Shao olsaydın ne düşünürdün? Ben Huan Shao olsaydım kesinlikle şöyle düşünürdüm. Bu Yu. Planı kullanarak kardeşini kurtardı. Bu sefer, Huofeng binasının proje tasarımı. Herkes çok iyi iş çıkardı. Tüm proje katılımcıları %30 zam alacak. Bu gece Black Horse kulüpte. Hep birlikte kutlama yapacağız. Bekle bir dakika. Az önce Fang asistan bana dedi ki, piyasada Huofeng binasının planı ortaya çıkmış. Yoksa biri sızdırdı mı? Tüm Huo şirketinde bu plana ulaşabilenler. Sadece bu odadaki insanlar. Kim bu? Huo şirketini satan. Boss Huo, bugünlerde neredeyse hiç kimse dışarı çıkmadı. Hatta internet konusunda bile profesyonel bir ekip denetim yapıyor. Nasıl sızdırılabilir ki? Bu 3 gün içinde şirketten ayrılan oldu mu? Boss Hu, dün şirkete gittim. Huo amcayı ziyaret ettim. Başka? Ben dün dışarı çıktım. Sen stajyer bir tasarım asistanısın. Dışarı çıktın da ne yaptın? Planın sızdırılmasının şirket için ne kadar büyük bir etkisi olduğunu biliyor musun? Boss Wang, Feng Min Hanım da şirketten ayrıldı. Neden sadece Yeoy'un planı sızdırdığını düşünüyorsun? Feng Hanım Feng ailesinin kızı. Nasıl böyle bir ihanet yapabilir ki? Dışarı çıktıktan sonra nereye gittin? Kumarhane. Boss Huo, bence gerek yok. Daha fazla araştırmaya, kesinlikle Yeoyo. Dün kumarhanede kaybetti ve planlarımızı sattı. Öyle değil, ben kumar oynamadım, kardeşim. Kardeşim kumarhanede 100 milyon kaybetti. Sonra beni onu kurtarmaya gönderdi. Yani sen Yu. 100 milyon alıp kardeşini kurtarmaya gittin ama sen yeni işe alınmış bir tasarımcısın. Nereden buldun 100 milyonu? Ben verdim. Boss War. Siz Yeoyo'ya 100 milyon verdiniz. Ne oldu? Ona siyah kartımı verdim. Olmaz mı? Olur, tabii ki olur.
Ama eğer Feng Hanım değilse ve Yeoyo değilse, o zaman kim? Şirketimizin planlarını sızdırdı. Yoksa hayalet mi var? Boss Huo, bu dün. Huo amcayı ziyaret ettiğimdeki ödeme fişi. Bu kanıtın şirketten ayrılma amacımı kanıtlayabileceğine inanıyorum. Ya da Huo amcayı arayıp sorabilirsiniz. Yeoyo, Yehan, Yazet. Doğru, paranı alıp kardeşini kurtarmaya gittiğini söylüyorsun. Kanıtın var mı? Transfer belgesi var mı? Para vermedim. Ne demek istiyorsun? Dün kardeşimi almaya gittim. Kumarhane para istemedi. Sonra kardeşimi alıp götürmeme izin verdiler. Yani kardeşini kurtarmaya gittin ama oraya vardığında kumarhane para istemedi. Direkt alıp götürmene izin verdi. Doğru. Yu. Bizi aptal mı sanıyorsun? Yehan'ım, gerçekten sen miydin? Huo şirketini satan. Bence kardeşini kurtarmak için. Planlarımızı sızdırdı. Yeoyu. Neden benim paramı harcamadın? Verdim. Kumarhane para istemedi. Kardeşimi alıp götürmeme izin verdi. Ha. Yeoyo, ne dediğini? Duyuyor musun? 100 milyon verdin, kumarhane almadı. Password. Bence gerçekten araştırmaya gerek yok. Huo şirketinin içindeki hain bulundu, o da Yeoyo. Yeoyo'a inanıyorum. Zaten siyah kartım var. İstediği kadar parayı alabilir. Böyle bir şey yapmasına hiç gerek yok. Bence fakirken zengin olmuş, açgözlülüğü giderek artıyor. Doğru, Boss Huo, şu anda tüm kanıtlar Yeoyo'yu gösteriyor. Eğer bu iş tam olarak araştırılmazsa, sadece şirketimiz için değil, büyük bir tehlike, aynı zamanda bu projede emek veren bizler için de çok adaletsiz olur. Tabii ki. Boss Huo, Yeoyo'nun masumiyetini kanıtlayacak. Bir kanıtınız varsa. Bu zafa Huang Xiao bile seni koruyamayabilir. Şirketin çekirdek sırlarını sızdırmak hapis cezası gerektirir. Kanıt benim elimde. İşte kanıt, yalan söylemediğimi kanıtlayabilir. Bu çöpü götürün, parayı istemiyorum. Olmaz, ben sözümün eriyim. Para vereceğim dedim, vereceğim. İnsan dilinden anlamıyor musun? Parayı istemiyorum. 1 milyar bile istemiyorum. Deli misin? Beyin cerrahisine gidip kafanı kontrol ettireyim mi? Ne diyorsun sen, kadın? İnanıyor musun ki? Hepinizi burada bırakırım, gidemezsiniz. İstemiyorsan isteme, en fazla para vermezsin. Niye bu kadar kızıyorsun? Default. Şimdi kanıtlayabiliriz ki. Yeoyu masum. Tabii ki, Boss Huo, gerçekten. 1 milyarı bile istemeyen bir aptal varmış. Yeoyo'nun masumiyeti kanıtlandığına göre herkes dağılabilir. Planla ilgili konuları Fang asistan araştırmaya devam edecek. İyi ki önceden tedbirimi almışım. Yoksa bugün mahvolurdum. Ama arkamdan bana iftira atan kim? Zenkal. Han Xiao, ne yapıyorsun? Söyle, planı sen mi sızdırdın? Han Xiao, ne diyorsun? Planı sızdırmak. Bana ne fayda sağlar? Ben Feng ailesindenim. İşte bu yüzden Feng ailesindensin. Bu yüzden senin üzerinde şüphe yok. Eğer bugün Yeoyo ses kaydı kanıtını sunmasaydı, o zaman Huo grubunu satmakla suçlanacaktın. Bu onun başına gelecek. O sadece Huo şirketinden kovulmakla kalmayacak. Hatta hapse bile girecek. Tüm Huo şirketinde sadece sen, Yeoyo'nun böyle bir sona ulaşmasını istiyorsun. Üstelik tüm Huo şirketinde 100 milyonluk bir bahisle oyun kurabilecek olan benden başka. Sadece sen bu güce sahipsin. Han Xiao. Ben. Boss Huo, planın sızdırıldığı kişi bulundu. Kim? Boss Wang Ogaze. Gizlice şirketten çıktı. Kamera kayıtlarını takip ettim. Planı bizim ezeli düşmanımız olan Donglin grubuna sattığını gördüm. Çıkabilirsin. Tamam. Şimdi anlıyorum. Neden herkesin dikkatini Yuyo'ya çekmeye çalışıyordu. Özür dilerim. Sana haksızlık ettim. İyi ki benim yerime bir aptal suçlandı. Yoksa Han Xiao beni hedef alırsa başım belaya girer. Han Xiao,
Teşekkür etmek için. Beni yemeğe çıkar. Üzgünüm. Yuyonu'nun fikrini almalıyım. Sen bir genel müdürsün, birini yemeğe çıkarmak için. Başkasının fikrine mi ihtiyacın var? Çünkü o benim nişanlım. Üzgünüm, bir şey unuttum. Tam da geldin, Yuyoyo. Feng Hanım benimle yemeğe çıkmak istiyor. Gitmemi ister misin? Ne düşünüyorsun? Üzgünüm. Yuyoyo ile yemek yiyeceğim. İşte bu kadar. Huo Shao yakında. Yeoyo ile evlenecek. Huo ailesi olarak. Biraz samimiyet göstermelisiniz. Ne yapmak istiyorsun? Şu ana kadar benden bir kuruş bile harcamadın. Benimle ilişkini kesmek mi istiyorsun? Hayır. Dün kartını alıp 100 milyon harcamayı düşündüm. Ama kabul etmediler. Peki. Bundan sonra her gün en az 1 milyon harcamalısın, üst sınır yok. Yoksa popona şaplak atarım. Bugün hiç mi şüphelenmedin benden? Ne gülüyorsun? Gülüyorum çünkü benim seni şüpheleneceğimden endişe etmen komik. Demek ki kalbinde benim için bir yer var. Yok öyle bir şey. Söyle bana, lütfen. Yok. Ama bugün toplantı odasında tüm kanıtlar doğrudan beni gösteriyordu. O asılsız kanıtlardansa milyarlarca dolarlık kara kart olup onu kullanmayan bir aptala inanmayı tercih ederim. O asılsız kanıtlardansa milyarlarca dolarlık kara kart olup onu kullanmayan bir aptala inanmayı tercih ederim. Kim harcamıyorum dedi. Sadece Yuyu, Sen ve patron Huo'san. bize düğün şekerinizi ikram edeceksiniz. ne saçmalıyorsunuz? Numara yapma. Tüm şirket biliyor. Sadece sen iyi sakladığını sanıyorsun. Nasıl olabilir? Sen ve patron Huo her gün. Birlikte yemek yiyorsunuz. İşiniz olmadığını kim inanır? Patron Huo nerede? Gelmedi mi? Patron Lang'ın işini halletmeye gittiğini duydum. Şu patron Wang da gerçekten, değil mi? Aylık milyonlarca lira maaş alıyor. Yine de şirketi satıyor. İçelim. Bu işbirliğinin mükemmel tamamlanışını kutlamak için. Hep birlikte kadeh kaldıralım. Harika, şerefe. Ben hamileyim, içemem. Yuyoyo. Hamileysen birazcık içsen sorun olmaz bence. Ben. Yuyoyo için sorun yok. Biz meyve suyu ile değiştirelim. Teşekkürler, Bayan Feng. Bayıldıktan sonra onu. Wing Chun ile aynı odaya kilitle. Kuru odun ve alev gibi. Böyle olduğunda. Huo Hansho'nun onu hala isteyeceğine inanmıyorum. Siz konuşmaya devam edin. Ben tuvalete gidiyorum. Ne oldu? Neden Yeoyon o içkiyi içmesine izin vermiyorsun? Bana bir paket toz vermemiş miydin? Hepsini onun meyve suyuna kattım. Sana verdiğim şey panzehirdi. Sen Yeoyo içirdiysen, sen ne içeceksin? Sen benim içkime de mi ilaç kattın? Evet, ya Yeoyo senin bardağını içerse. Ne yapardık? Kısa dizilerde hep böyle oluyor. Şaşırılacak bir şey yok. Huo Shao ile baş edemiyorsun. Seni büyük aptal. Patron, onu mide yıkamaya göndereyim mi? Ne mide yıkaması? Gerçekten ilaç vermeyeceğimi mi sanıyorsun? Bilerek yaptım. Bu aptal kadın, gerçekten ona yardım edeceğimi sanıyor. Huo Shao ile olan evlilik. Gerçekten çok aptal. Huo Shao, Feng ailesinin desteğini alabiliyor. Ben neden alamayayım? En kötü ihtimalle önce biner sonra bilet alırız. Feng ailesinin desteğini aldığımda. Huo Shou'nun benden aldığı her şeyi geri alacağım. Boss, o Yeo'ya ne yapacağız? Sonra konuşuruz. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Tamam. Bayan Feng. Sarhoş oldu. Onu odasına götüreceğim.
Bu ses çok tanıdık geldi. Sarhoş gibi değil. Daha çok ilaç verilmiş gibi. Onu kurtarmalı mıyım? Ne yapıyorsun? Bir erkek ve bir kadın yalnız bir odada. Ne yapacağımızı tahmin edersin. Neden? Bana Yeoyo'ya karşı. Yardım etmeyecek misin? Neden bana böyle yapıyorsun? Huan Shao'nun kadınına karşı sana yardım etsem, bana ne faydası var? Huan Shao, Feng ailesinin desteğini aldı. Benim ne şansım kalır? Gerçekten aptal mı sanıyorsun beni? İki ailenin evliliğini bozmaktan korkmuyor musun? Evlilik mi? Şu an ikimiz de evlilik yapmıyor muyuz? Biz bir araya gelirsek, iki şirket de işbirliği yapabilir. Olmaz. Babam beni Huan Shao ile evlendirmek istiyor. Neden? Nedense Diz Huan Shao. Feng ailesiyle evlenebiliyor, onu sevmiyorsun bile. Neden beni seçemiyorsun? Çünkü Feng ailesi Huan Shao ile evlenirse çıkarlar maksimize edilir. Gerçekten aptal bir kadınsın. Feng ailesi seni bir mal gibi görüyor. Sen de kendini yüksek fiyata satıyorsun. Madem herkese satılabilir, bana satılamaz mı? Feng ailesinin desteğini aldığımda. Huan Shao da benim rakibim olamaz. İmdat. Bağırma. Bugün tüm kara at grubu Huan Shao tarafından kapatıldı. Kimse gelmeyecek ve kimse burada olduğunu bilmeyecek. Ah evet. Gelirken Yeoyo'ya rastladım. Sen sana yardım eder mi? Söz dinlemezsen, yapacak çok şeyim var. İmdat. Bağırma. Beni kurtaracak biri yok mu? Sesin kısılana kadar bağırsan da kimse seni kurtarmayacak. Kim? Yeoyo. Neden onu kurtarıyorsun? Biraz aklı olan herkes, bu kadının sana zarar vermek istediğini bilir. Biliyorum, plan meselesi. Beraber tasarladığınız şey bu. Önce kardeşimi borçlandırdınız. Sonra tek kuruş ödemeden onu serbest bıraktınız. Amacınız bana suç yükleyip hapse atmaktı. Doğru tahmin ettim, değil mi? Madem biliyorsun, neden onu kurtarıyorsun? Kim onu kurtaracağını söyledi? O zaman ne yapacaksın? Seninle hesaplaşacağım. Kim olduğumu biliyor musun? Huan Shaogali. O bile bana abi der. Sen Huo ailesinden misin? Yani sen bir kapitalistsin. Tabii ki, Huo ailesinin milyarlarca varlığı var, dünya çapında. Büyük bir aileyiz. O zaman iyi. Biliyor musun, sizin gibi kapitalistlerin kurduğu tuzaklar yüzünden. Kardeşimin sınavını kaybetmesine neden oldunuz. Bu yüzden sana vurmam haklı. Bana vurmaya cesaretin mi var? Huan Shao bana el kaldıramaz. Bana dokunamazsın. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Tamam. Aslında ben, kardeşinin puanını düşürmek için para ödemiştim. Ama kardeşin hiç başvurmamış ki. Hala inat ediyorsun, senin gibi kapitalistlerin. Kardeşimin 3 yıllık emeğini boşa çıkardığını biliyor musun? Ben hatalıyım. Bir daha kardeşine tuzak kurmayacağım. Bak sen. Dördünde. Öfken de geçti. İşime devam edebilir miyim? Hayır, Neden? Bu kadın senin Huo ailesinden atılmana neden oldu. Hapse girmene bile sebep oldu. O bir deli. Çıkarları için her şeyi yapan bir deli. Onu kurtardın. Sana minnettar olmayacak. Yine devam edecek. Huan Shi'yi rahatsız etmeye. Yine planlar yapacak seni. Huan Shou'nun yanından uzaklaştırmak için. inanmıyorum aslında. Huan Shou'yu o kadar da sevmiyor. Ama bu evlilikten vazgeçmek istemiyor. Abla, hiçbir şey görmemiş gibi yap. Bu sorunu senin için halledebilirim. Bu dertten kurtulursa, artık. Huan Shou'yu rahatsız etmeyecek. Ayrıca senin Huo ailesine gelin olmana da yardım edebilirim. Bu iki taraf için de kazançlı bir durum. Ne dersin? Neden sana zarar veren bir kadını kurtarmak istiyorsun ki? Amacının ne olduğunu bilmiyorum. Ama Huan Shou'ya olan tavrından biliyorum ki. Siz düşmansınız. Yani amacın ne olursa olsun. Asla başarılı olamayacaksın. Sen, onun Huan Shao'yu elinden almasından korkmuyor musun? Ha, benim olan benimdir. Kimse alamaz. Peki, pişman olma. Teşekkürler.
Rica ederim, sana özel bir oda ayarlayayım mı? Gerek yok. Bu olay duyulursa. Feng ailesi de yüzünü kaybeder. Ama sen mağdursun. Ne fark eder? Bana yardım etmiş olsam bile. Huo Hansho'dan vazgeçmeyeceğim. Nasıl istersen. Ama sana bir şey söyleyeyim. Öncelikle sen kendinsin, sonra Feng ailesinin bir üyesisin. Bu Huan Shao denen herif. Telefonu açmıyor, nerede takılıyor acaba? Tabii ki senin önünde takılıyor. Bunları ne zaman hazırladın? Sen bank boss'un. İşini halletmiyor muydun? Öyle demesem, sana sürpriz yapmış olmazdım. Yu. Benimle evlenir misin? Evet. Yüzüğümü taktığına göre, artık benimsin. Bir yüzük yetmez ki. O zaman, bir de düğün ekleyelim mi? Düğün mü? Yuyoyo, bu kadar çabuk. Boss Huo ile mi evleniyorsun? Nereden biliyorsun? Boss Huo bugün Weibo'da paylaştı. Bu onun tek Weibo paylaşımı. Yakında patronun eşi olacaksın. O zaman bana da sahip çıkarsın artık. Anne, Huan Shao ve Yuyu. Evleniyorlar. Sen Feng ailesinin büyük kızıyken, sıradan bir kadınla bile baş edemiyor musun? Aslında, bence birlikte olmaları çok iyi. Eğer Yuyo olmasaydı, muhtemelen beni Huan Feng, Huan Shao, ben ve babanın özenle seçtiği bir koca. Sadece Huo ailesinin yarısının, hisselerine ve mülklerine sahip değil, aynı zamanda tüm Huo ailesinin en potansiyelli kişisi. Sadece senin gibi biriyle evlenmek. Bizim Feng ailesinin çıkarlarına uygun. Dün gece Huan Feng tarafından zorlandığımı hiç umursamıyor musun? Neredeyse oluyordu demedin mi? Neyse ki başaramadı. Yoksa bu olayı beni ve babanı tehdit etmek için kullanacaktı. Ceza almak için geri dönmeyi bekle. Anne, ben senin gözünde. Ne ifade ediyorum? Sen bizim en gurur duyduğumuz kızımızsın. Ama seni bu kadar emekle yetiştirdik. Sonunda sıradan bir kadın bile olamadın. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Onların ilişkisi iyi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Duygular çıkarlar karşısında. Hiçbir şey ifade etmiyor. Git Hu Hangxiao'ya söyle. Ya seninle evlenir ya da biz Feng ailesi. Hu şirketiyle işbirliğini iptal ederiz. İşbirliğini iptal etmek. Milyarlarca değerinde bir proje. Acıyı hissetmezse nasıl doğru seçimi yapacak? Af, çok yoruldum. Nasıl? Rahat mı? Heme. Bayan Feng, bir şey mi var? Eğer Yeoyo ile evlenmekte ısrarcı olursan, biz Feng ailesi Hu şirketiyle işbirliğini iptal edeceğiz. Bir yanda milyarlarca değerinde proje. Bir yanda ben. Huan Shao neyi seçecek? Beni tehdit mi ediyorsun? Sayılır. Tehditleri kabul etmiyorum. Bu milyarlarca değerinde bir proje. İşbirliğini iptal etmenin ne anlama geldiğini biliyor musun? Hu şirketi bu işbirliği için 6 aydır hazırlanıyor. Bir kez iptal edilirse 6 aylık emek boşa gidecek. Kaybedeceğiniz sadece bu milyarlar değil. Ne olmuş yani? Görev süren boyunca bu kadar büyük bir hata yaparsan, Huan Feng'in bu fırsatı değerlendirip Hu şirketini ele geçirmesinden korkmuyor musun? Bunun seninle ne alakası var? Yeoyo senin gözünde. Gerçekten bu kadar önemli mi? Evet, proje gidebilir, gelecekte yenisi olabilir. Ama sevdiğim insan tek. Tamam, anladım. Bu benim için 100 milyarları reddetmek sayılır mı? Sen öyle diyorsan öyledir. Neden? Bu 100 milyarlarca lira. Dünyada 100 milyarlarca lira var. Ama sen tek bir tanesin. Yoksa gidip Fengmin için yalvarayım mı? Ya Feng şirketi projeyi gerçekten iptal ederse? Kayıp çok büyük olur. Ona yalvarmanın faydası yok. O sadece mesaj getiren biri. Asıl karar veren, Feng ailesinin arkasındaki kişi. 3. Duyduğuma göre Yeoyo ile evlenecekmişsin. Tebrikler. Bir şey yoksa kapatıyorum. Baba, bir kadın yüzünden Feng ailesiyle işbirliğini iptal ettiğini öğrendi. Şu anda sana doğru geliyoruz.
Huo Hanshao, kanatların mı uzadı? Hanfeng'i Huo şirketinin başına geçiririm. İnanmaz mısın? Peki, Huo şirketinin iflas etmesini istemiyorsanız, başkanlık koltuğunu bırakabilirim. Bu ne demek? Huo şirketi sensiz. İflas mı eder? Huo şirketi milyarlarca değerindeyken. Siz yönetemediniz. Neredeyse iflas ediyordu. Son çare olarak. Beni başkan yaptınız. Şimdi Huo şirketi 100 milyarlarca değerinde, size versem bile. Halledebilir misiniz? Kes sesini. Rezil etme bizi. Aviao, aşkın gençleri kör ettiğini anlıyorum. Ama Huo ailesinin zarar görmesine İzin veremem. Fengmin ile evlenirsin. 100 milyarlarca değerinde proje alırsın. İyi bir anlaşma. Yani sizin gözünüzde her şey bir alışveriş. Her şey bir iş mi? Annem hastayken, sen de bu dediğin işler için onu umursamadın. Ve sonunda gizlice başka bir kadınla evlendin, değil mi? Hepsi ailemiz için. Bunu yapmasaydık, Huo ailesi hala küçük bir aile olurdu. Kes sesini. Yani annemin. Sana teşekkür etmesi mi gerekiyor? Ne dersen de, onunla evlenmene izin vermeyeceğim. Hiçbir faydası olmayan bir kadınla evlenmek niye? Kim demiş faydası yok diye? Yoksa o da büyük bir ailenin kızı mı? Onunla evlenmek en büyük faydadır. Yeouyo ile kesin evleneceğim. Kimse engel olamaz. Bir hafta sonra Mavi Yıldız Oteli'nde düğünümüz olacak. Peki ya ben izin vermezsem? Dene bakalım. Gidelim. Seni pislik. Baba, Sakin Noel. 3. Fengmin'le evlenmek istemiyor. Ben evlenirim. Böylece iki ailenin evlilik ittifakı devam edebilir. Kesinlikle olmaz. Neden? Onun istemediği kadını ben alıyorum. Sen de mi karşı çıkıyorsun? Onun beğenmediğini alıyorum. Yine de kabul etmiyor musun? Ne numara çevirdiğini bilmiyorum sanma. Feng ailesinden destek alıp, 3.'den. Huo şirketler grubunu kapmak istiyorsun. Aynen öyle. Neden Huo 3.'nün tek başına tüm Huo ailesinin? Yarım hal varlığı ve hissesi var. Bense sadece ufacık bir paya sahibim. Çünkü o işin ehli. Sen Huo şirketler grubunu devraldığında, neredeyse her yıl zarar ediyordu. Aviao göreve gelince, Huo şirketler grubuna yılda milyarlarca kar getirdi. Sen yapabilir misin? Yani, Huo Hanxiao olduğu sürece. Ömür boyu onun ayakları altında ezileceksin. Huo Hanxiao. Yaşayamaz. Birini ayarla, bu kadını hallet. İz bırakma. Bu kadın yüzünden. Huo ve Feng ailelerinin işbirliği bozulamaz. Anlaşıldı. Yuyu, patron oldun. Neden hala bu kadar çok çalışıyorsun? Şirkette kimse kalmadı. Tam da patron olduğum için daha çok çalışmam lazım. Neden? Düşünsene, eskiden şirket için para kazanıyordum, bir paydı. Yarısı benim, yarısı şirketindi. Şimdi tüm para benim, o zaman ne kadar çok çalışırsam o kadar çok kazanırım, değil mi? Galiba. Yok, bekle. Acaba biz gittikten sonra? Ofiste patron Hu ile. Samimileşmeyi mi planlıyorsun? Hiç de bile. İtiraf et. Siz ikiniz. Ofiste hiç. Ay, ben hamileyim. Öyle bir şey nasıl olabilir? Aklından neler geçiyor? Ha. O zaman ben gidiyorum. Bay bay. İşten çıkmak üzereyim. Eve geliyorum. Sana yemek yaptım. Kişi yakalandı, çabuk onu yurt dışına götürüp hapsedin. Yurt dışına mı? Neden? Aviao bu kadını bu kadar önemsiyor. Sadece o yaşarsa. Aviao uslu durur. Eğer ölürse, Aviao bizimle ters düşebilir. Bu, Huo ailesi için yıkıcı bir darbe olur. Gerçekten ileri görüşlüsünüz. Lafı uzatma, çabuk onu gönderin. Ben zaten Feng ailesiyle konuştum. Dün günü Fengmin, Yeoyo'nun yerine evlendi. Evlilik anlaşması sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Zaten dış dünya sadece Avao'nun evlendiğini biliyor. Kiminle evlendiğini bilmiyor. Patron, onu nereye götüreceğiz? Banliyö'de bir ev bulup kilitleyin. Efendi, Onun yurt dışına gönderilmesini söylemedi mi? Sonra Huansho'yu Fengmin ile evlenmeye zorlayacağız. Feng ailesinin desteğini almak için. O zaman ömrüm boyunca bir daha asla toparlanamam. bir düşün, eğer düğünde Huanshao orada olmasaydı. damat ben olsaydım, ne olurdu? O zaman Feng ailesinin büyük kızı, ailesinin itibarı için. Seninle evlenmek zorunda kalacak.
Doğrudan. Feng ailesinin desteğini alacaksın. Patron, gerçekten çok kurnazsın. Sadece bu da değil, bu kadın sayesinde. Hu Hanshu'yu tamamen ortadan kaldırabilirim. O zaman Huo ailesi benim olacak. Ne diyorsun? O çoktan şirketten ayrıldı. Evet, 6 civarı Huo şirketinden ayrıldı. Anladım. Aviao, ne bu kadar acile? Bunu sen mi yaptın? Bu kadar yıldır, seni ilk kez bu kadar telaşlı görüyorum. Görünüşe göre bu kadın senin için gerçekten çok önemli. Sana söylüyorum. Yuyo'ya bir zarar gelirse, tüm Huo ailesini onunla birlikte gömerim. Merak etme, sadece yurt dışında biraz hava değişimi yaptırdım. Sonuçta yakında Feng Min ile evleneceksin. Yanında kalması uygun olmazdı. Feng Min. Tahmin ettiğim gibi, sensin. Sakin ol. Kariyerine yardımı olmayan. Bir kadın sadece. Ölse bile ne olur? Sana bir kuruş kaybettirir mi? Kes sesini. Annem ölüm döşeğindeyken sen de böyleydin. Annemin son anlarında seni bir kez daha görmeyi ne kadar çok istediğini biliyor musun? Sanırım senin gibi olamayacağım. Yuyo'yo, benim en sevdiğim kadın. Ona bir zarar gelirse, kim olursa olsun, onu asla affetmeyeceğim. Ya ben olursam? Sen de aynısın. O iyi. Sadece onu yurt dışına gönderdim. Eğer Feng Min ile evlenmeyi kabul edersen, tekrar görüşme fırsatı bile vereceğim. Fırsat. Onu benden çaldın. Sana minnettar mı olmalıyım? Lütfun için mi? Onu tekrar görmek istiyorsan, bunu tamamlamak zorundasın. Feng ailesiyle evlilik ittifakı. Yoksa hayatın boyunca. Onu bir daha göremezsin. Tamam, kabul ediyorum. Feng hanımefendi, nasıl bir makyaj istersiniz? Neden hemen? Hu Hanshao ile evlenmek zorundayım. Ama hiç mutlu değilim. Feng hanımefendi. Defol. Beni rahatsız etme. Önce kendinsin, sonra. Feng ailesinin bir parçasısın. Kendim. Bir ısırık alabilir miyim? Ne düşünüyorsun aptal kadın? İşimi bozdun. Bir de beni dövdün. Daha seninle hesaplaşmadım. Ama sadece bir ısırık, rehinelerin de hakları var. Sana para verebilirim. 1 milyon bir şiş için olur mu? Ne kadar? 1 milyon. Evet, önce bana 10 şiş ver. Sen delirdin mi aptal kadın? Ailemizin 30 milyarı var. Ama böyle para harcamıyoruz. O zaman ne yapalım? Kocam zengin olduğu için. Kocamın siyah kartı çantamda. Sadece bu kartta milyarlarca var. Ne dersin? Şişlerini almaya yeter mi? Aptal, artık kart benim. Hu Hanshao. Şimdi param ve insanın bende. Neyle savaşacaksın? Sadece şaka yapıyorum. Bu kart sahte. Hu Hanshao seni çok seviyor. Sana sahte bir kart verir mi? Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? İnanmıyorsan post cihazına sokup dene. Başarılı. Benimle dalga mı geçiyorsun? Evet. Seninle dalga geçiyorum. Çocukça. Bu kart, gerçek olsa da olmasa da. Sana vermeyeceğim. Bugün geçtikten sonra. Feng ailesinin desteğini alacağım. Düğün bittikten sonra. Hemen Hu Hanshu'yu zorlayacağım. Huo şirketini bana geri vermesi için. O zaman. Bakalım hala gülebilecek misin? Süre doldu. Düğün başlamak üzere. Üçüncü kardeş, Yeoyo benim elimde. Huo Hanfeng, sen söylemiştin ki, Feng Min ile evlenirsin. Yuyo'yu görmeme izin verecektin. Gerçekten ne yapmak istiyorsun? Bu benim fikrim değil, babanın fikri. Neye varıyorsun? İstediğim çok basit, senin düğününde. Damat ben olacağım ve Huo şirketinin tüm hisselerini benim adıma devretmen gerekecek. 1 saat düşünme süren var, 1 saat sonra. Yeoyo'nun güvenliğini garanti edemem. Ne dedin sen? Git. Huo şirketinin hisselerini. Tamamını Huo Hanfeng adına devret. Boss Huo, hisselerin milyarlarca değerinde. Eğer bu hisseleri kaybedersen, Hu Hanfeng, Feng ailesinin desteğini de alırsan, gerçekten hiç şansın kalmaz. Ama şu an Yuyo'yo hala onun elinde. Ama, Git. Yuyo'nun güvenliği her şeyden önemli. tamam.
Hoş geldiniz, buyurun içeri. Uzun zaman oldu Bosley. Buyurun içeri. Aviao nerede? Bu damat neden hala çıkmadı? Baba, damat mı arıyorsun? Ben buradayım. Seni ahlaksız. Bugün Avao'nun düğünü. Ne bu tavuk tüyü süpürgesi gibi giymişsin, ne yapmaya çalışıyorsun? Üçüncü kardeş bugün gelemeyecek, onun yerine ben evleneceğim. Ne? Gelemeyecek mi? Neden? Çünkü ben gelmesine izin vermiyorum. Bir düşünsene. Sevdiği kadın benim elimde, ben izin vermezsem. Gelmeye cesaret edebilir mi? Benim arkamdan ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Sadece onu zorladım. Huo şirketinin hisselerini. Benim adıma devretmesi için ve tabii ki düğüne gelmesini engelledim. Hisse devir sözleşmesi, işte bak. Ne cesaret bu? Kim sana böyle bir şey yapma yetkisi verdi? İsyan mı çıkarıyorsun? Şu an elimde Huo şirketinin yarı hissesi var. Hem de Feng ailesinin damadı olmak üzereyim. Emin misin? Benimle böyle konuşmaya? Ne olursa olsun. Siz kardeşsiniz. Bunu nasıl yaparsın? Biraz fazla acımasız değil mi? Bana bunu sen öğretmedin mi? Çıkar söz konusu olduğunda. Hiçbir şey önemli değil. Peki ya Fengmin? Eğer düğünde olursa ve seninle evlenmek istemezse ne yapacaksın? Sonuçta en başında anlaşmıştık. Onu Huan Shao ile evlendirecektik. Sadece bir kadın. Şimdi gidip onu halledeceğim. Bebeğim, ne düşünüyorsun? Beni mi düşünüyorsun? Burada ne işin var? Sana sormaya geldim. Benimle evlenmek ister misin? Hayır. Huan Shao Jalamayer. Eğer evlilik ittifakını sürdürmek istiyorsan, sadece benimle evlenebilirsin. Başka seçeneğin yok. Üstelik, şu anda onun tüm hisseleri benim elimde. Dünyadaki tüm erkekler ölse bile sana asla evlenmem. Dünyadaki tüm erkekler ölse, sana sıra gelmez. Seni şerefsiz. Şerefsiz ne olmuş? Yeter ki beceriksiz olmayayım. Seni pislik. Madem kabul etmiyorsun, o zaman biraz zor kullanacağım. Seninle yattıktan sonra hala reddedebileceğini sanmıyorum. Seni kahpe, bana tekme attın. Böyle devam edersen polisi arayacağım. Ara bakalım. Feng ailesinin rezil olmaktan korkup korkmadığını görmek isterim. Sen delirdin mi kahpe? Eğer seninle evlenmezsem, Feng ailesi yüz karası olacak. Yüz karası. Aleni es Sternkiem. Ben bir insanım. Alet değil. İnsan olmanın hissi. Çok güzelmiş. Düğün neden hala başlamadı? Bu kadar uzun sürdü. UUVE Patron Hua. Neden hala gelmediler? Ne kadar oldu? Bu şerefsiz hala. Feng Minai hala demedi. Düğün yapılacak mı yapılmayacak mı? Nerede bu insanlar? Geldiler. Patron Huo, az önce öğrendik. Siyah kartınızda kullanım izi var ama. Ödeme bilgisi oluşmuş. Yu. Şu anda teknik ekip kesin konumu bulabilir mi? Biraz zamana ihtiyaç var. Üçüncü kardeş Yeoyo benim elimde. Yuyoyo. Şimdi sonunda benim insanım mı oldun? Tabii ki sevgili Bay Huo. Öpüşelim. Öpüşelim. İkiniz de böyle özel bir günde. Bize söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Siz yemeye başlayın, biz odamıza çekiliyoruz. Ah, bu arada bana verdiğin kart. Huan Feng tarafından alındı. Kızmazsın, değil mi? Nasıl kızarım? Üzerimdeki tüm hisseleri ona devrettim. Peki nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çünkü bir tek sen. Benim en değerli hazinemsin. O zaman seni ben beslerim artık. Elimde birkaç bin lira var, harcamaya yeter. Tamam. Şimdi yapmamız gereken.
Ne? Patron Hua, iPhone, Huanfeng Analytics. Hisse devir sözleşmesini ve siyah kartı size getirdi. Hua Feng tecavüze kalkıştı ama başaramadı. Ben de bayılttım. Hemen gelip alın onu. Yuyoyo. Bu da sana bir nevi geri ödeme oldu sanırım. Sevgilim, artık paramız var. Patron Huo, içeri getireyim mi? Gerek yok, sonra hallederiz.